Birazdan bomba masaya bırakılacak. Dibini biz çekeceğiz ama. Evet, aynen öyle. Konseptimiz şu, şehrini gezdir. Sen ne dersen, nereye gezdirirsen orayı göreceğim. Cümbür Cemaat buranın imza tabaklarından biri. İçinde Cümbür Cemaat her şey var. Ben bu sene abi MasterChef'te kuzu sırt yapıp 3 evet almıştım. Gel. Gel. Çok iyi. Oğulcan böyle köfte olamaz. Benim zaten kanım sana en başta ısınmıştı. Sütlaçtan dolayı demek. İçeride dünyanın 1 numaralı döneri var. Süt danaları besliyorlar. Ama şu an tabii ki de... O zaman yok desene ama. Son durağımızda seni ete doyuracağım demiştim. Niye o kadar sinirli söyledim bunu anlamadım. Hatırlarsanız Trakya Köfte Rotası'nda sizlere yeni bölümlerimiz olduğunu söylemiştim. Geçtiğimiz haftalarda da yapay zeka lezzetleri bunun ilkiydi. Bugün ikinci videomuz olan şehrini gezdir yapıyoruz. Bu kanalın gerçek sahibi ben değilim. Aslında sizlersiniz. Dolayısıyla sizlerle beraber video çekmek benim için gerçekten çok önemli. Uzun zamandır aklımda olan bir konsepti bugün hayata geçiriyoruz. Şehrini gezdir konseptiyle dünyanın neresi olursa olsun sizin şehrinize ben geleceğim. Beni siz gezdireceksiniz. Merak etmeyin, hesapları ben ödüyorum. O yönden rahat olun ama beni güzel lezzet noktalarına götürmenizi sizlerden rica ediyorum. Dolayısıyla bulunduğunuz şehirde beraber video çekmek istiyorsanız yorumlar kısmına mesaj atmanız yeterli. Ardından ben sizle iletişime geçeceğim. Bugün Bursa'dayız. Bursa'daki lezzetleri takipçimin izinde takip edeceğiz. Sizlere de rehber olacak, bana da rehber olacak. Aynı zamanda Bursa'ya geldiğiniz zaman ne yaparsınız onları da konuşacağız. Hep beraber o zaman sizi Oğulcan Sarı ile beraber tanıştırmış olayım. Oğulcan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? Mutlu oldum seni görünce. Ben de iyiyim. Ben de mutlu oldum. Sağ ol, teşekkür ederim. Hiç kırmadın beni. Abi. Bugün beraber organize edeceğiz. Güzel bir bölüm abi. olacak. Seninle beraber hem yemek yiyeceğiz hem sohbet edeceğiz. Hem de birazcık bana Bursa'yı ve Bursa'da yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmanı isteyeceğim senden. Seve seve abi. Bugün nasıl bir durakla başlıyoruz? Abi başlangıç olarak kahvaltıyla başlıyoruz. Daha sonrasında bir sulu yemek, bir kültürel tarihi bir gezi. Bursa kebabı, bitirişi de bir et mangalcıda yapacağız. Et mangalcıda. Evet. Tamam, severiz. Biz her zaman yemek olsun her zaman severiz. Bu arada biz rehberi oluştururken Oğulcan'la beraber konuşarak yaptık tabii ki. Daha önceki gittiğimiz mekanları yapmayalım diye konuştuk. Abi Çünkü o kadar çok yere gitmişsin ki rehberi oluştururken çok zorlandık. yani aslında normalde gittiği yerlere gitmişiz daha öncesinde. O yüzden kanalda Bursa rehberi diye arattırırsanız önceki videoları da görebilirsiniz. Ama bu video 2,5 yılın ardından yapılıyormuş. Ben inanmıyorum Vallahi ya. en son 2023 Mart'ta gelmişsin, çekmişsin. Evet. Yani şu an bulunduğumuz ay Eylül 2025. Ya, Diğer dersek 2,5 yıl hakikaten uzun süre. Bursa için özür dilerim valla Bursalılardan. Ama güzel bir rehber olacak. Bugün Oğulcan bize güzel bir rehberlik yapacak. Aynı zamanda kendisi de gastronomi sektöründen aslında. Onu da konuşuruz. onu yemek yerken konuşuruz. Yemek yerken abi. konuşuruz. Tamam, o zaman video başlarken ne yapıyorlar? Abi beğensinler, hype'lasınlar, Hype de önemli bak, doğru. Hype de önemli. Abone olsunlar. abone olsunlar ve yorum yapsınlar. Evet, şimdi bak bir şey söyleyeyim sana. Bursalılar ne taşa tutacak seni var ya. Abi. Ya inanılmaz trolleyecekler. Abi oraya mı götürülür, buraya mı götürülür falan diye. Olsun abi, alışkınız. Alışkınız değil mi? Evet. Tamam, okey. O zaman Bursa Lezzet Rehberi başlıyor. İlk durağımız olan Ayanoğlu Mandıra'ya geldik. Burası 5. nesil ve 1927'den beri hizmet veren bir mandıra. Aynı zamanda kahvaltı da var şimdi burada. Çok güzel ürünler alabileceğiniz bir işletme. Bursa'nın en eski peynircisi, hatta dedenizin peynircisi diye bir sloganları da var. Doğru. Beni buraya getirmeye karar verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim Sen abi. buraya herhalde alışveriş yapıyorsun evine de buradan. Şarküteri grubu ve peynir ürünlerini ben buradan alıyorum abi. Ha, çok güzel. Evde sürekli tüketiyorsun o zaman. Sürekli tükettiğimiz ürünler. Ben de Bursa'ya geldiğim zaman mutlaka alıyorum. Buranın belli başlı ürünleri var. Gerçekten çok güzel. Farklı farklı şubeleri var. Burası neresi
neresi? Hangi şube? Burası İhsaniye Şubesi abi. İhsaniye. FSM Mahallesi'ne FSM geçiyor. Mahallesi İhsaniye Şubesi. Güzel. Önümüzde 2 kişilik kahvaltımız var. Serpme kahvaltı şeklinde geliyor. Yok yok derler ya, hakikaten yok yok. Ben daha öncesinde Instagram için buraya gelip böyle bir şeyler çekip paylaşmıştım. İnsanlar gerçekten şaşırmışlardı. Bu fiyata bu kadar çok ürünü nasıl veriyorlar? İkinci önemli konu da bunu sınırsız veriyor olmaları. Yani Sınırsız. beğendiğiniz, yediğiniz, hoşunuza giden bir şeyi bittiği zaman tekrardan söyleyebiliyorsunuz. O yüzden masada böyle küçük küçük tabaklarda veriyorlar. Yani ziyan olmasın diye. Yedikçe isteyebiliyorsunuz. Başlayalım istiyorsan. Başlayalım abi. Nereden ben çok başlarız? açım. Açsın. Ben de açım. Abi Cümbür Cemaat'ten başlamak istiyorum ben. Tamam. Cümbür Cemaat buranın imza tabaklarından biri. Sosyal medyada da bayağı aktifler bu arada. Bunu da çok güzel şekilde anlatıyorlar. İçinde Cümbür Cemaat her şey var. Yani sucuğundan kavurmasına, pastırmasına, biberlerine kadar ve aynı zamanda zahtere kadar. Buyur sen başla. Abi sen misafirsin, sen başla. Öyle mi diyorsun? Evet. Hadi öyle başlayalım, tamam. Seni kırmayacağım. Ben şöyle sucuğumu aldım. Ben de pastırmayla başlayayım abi. Bak, yazılı olmayan bir kural var. Masada nezaket olmaz. O yüzden ne istiyorsan dalacaksın, tamam mı? Hakikaten onu baştan söyleyeyim. O zaman abi nezaketi bırakıp Elle. ben gömülmeye başlıyorum. Aynen öyle. Öyle yemek lazım. Şimdi mesela masada böyle arkadaş ortamında falan yemek yiyorsun. Ortada bir tane bir şey yedin. Küçük bir tane parça kaldı. En sona kalan parça. Onun bir ismi var, söylemeyeyim şimdi de. Bilmem ne payı diyorlar ona. Abi kimse yemez onu. Masada durur o. Tabağı da alır giderler. Masayla beraber o kalkmış olur. Herkes birbirine ayıp olacak diye ona dokunmaz asla. Evet yani o kadar çok yiyorsun ama en son kalan parçaya dokunmuyorsun. Enteresan. Şimdi masamızda neler var biraz onlardan bahsedeceğim ben. Sen yemeye devam et bu arada. Burada farklı farklı peynirler var. Mesela abaza peyniri var burada. Onu Jersey sütünden yapıyorlar. Tereyağları var. Bunu Himalaya tuzu kullanaraktan yapıyorlar. Mandıraları olduğu için şanslılar. Taze kaymak var. Bence çok iyi bir kaymak. Soka görüyorum burada. Çok güzel gözüküyor. Reçelleri kendileri yapıyorlar. İncir reçelinden domates reçeline kadar her şey masada. Kuru domates var. Salçalısı var. Pişisi var. Burada sucuğu, yumurtası, aynı zamanda sigara böreği var, karpuz var. Mevsime göre meyveler değişebiliyor. Bir tek şu donuk patatesi taze olsaydı, taze kesim olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla çok doyurucu ve gerçekten bir kahvaltıda isteyebileceğim her şey var. Her şey mevcut abi. Buradan doymadan kalkmazsın. İhtimal yok. Zaten sınırsız olduğu için bizim insanımız sınırsız konsepti seviyor herhalde, değil mi? Seviyor abi. Mesela Doyasıya yiyecektik ama mangalda da sınırsız olsa mesela ne güzel olur, değil mi? Bir fiyat Evet. vereceksin böyle. Yiyebildiğin kadar et. sonuna kadar gitmek istiyor herkes. Aynen öyle. Yani biz de genellikle masadan tok kalkıp böyle hani hakikaten masada mesela nefes almayacak kadar çok yiyip öyle kalkıyor insanlar. O birazcık bence fazla oluyor ama böyle serpme kahvaltılarda ziyan etmemek adına bence önce bir ilk partiyi bir süpürmek gerekiyor. Süpürmek gerekir abi. Onun sonrasında ne beğendiyse onu söylemek gerekiyor. Sarmadan devam edelim mi? Evet abi, benim de Tamam. gözüme o çarpıyor. Konuşmanın bitmesini bekledim. Öyle değil mi? Ben sana dedim mi? Bak, beklemeyeceksin. Bunları bekledikçe biter. Yanında ben varım. Şimdi normalde bir kahvaltı mekanında cevizli ekmek geldiği zaman buna ekstra para yazarlar ama burada yazmıyorlar. Bir de bulunduğumuz şubede fırın yok. Diğer şubelerde Özlüce şubesinde Özü şubesinde fırını var bir abi. fırın var. Orada taze balon ekmek de yapıyorlar. Hatta masaya gelen ekmekleri de taze yapıyorlar. Dolayısıyla aklınızda olsun. Özlüce şubesi burası. Hangisi size yakınsa onlara gelebilirsiniz. Ama Özlüce'de taze ekmek de çıkıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bence cevizli ekmek de çok güzel bir Çok ekmek. iyi abi. Mesela normalde kahvaltıyı nasıl yapıyorsun günlük hayatında? Ben günlük hayatımda genelde küçük bir sandviç ve kahveyle hafif geçiriyorum. Çünkü öğlenleri daha çok sulu yemek ve et yemekleri tükettiğim için kahvaltıyı da sağlam yaptığımda yer kalmıyor. O daha demin konuştuğumuz duruma göre tıka basa yürümeyi de sevmiyorum bu sıcaklarda. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Yani gerçi şimdi yazın sonuna geldik. Biraz daha rahatladık ama gene de insan rahatsız oluyor hakikaten. Ben şeyi sevmiyorum mesela, kahvaltı yapmayı çok seviyorum ama bu tarzda normalde bir serpme kahvaltıcı değilim ben. Ben böyle küçük bir tabak hazırlamayı severim normalde. Bunu da özlemiyor muyum? Özlüyorum açıkçası. Ama onun için de yol yapmak, bir yere gitmek, seyahatteyken yemeyi seviyorum. Doğru abi. Yani günlük hayatımda her gün serpme kahvaltı yapamam. Yemem yani. Ya ara ara bizde de öyle. Eşimle böyle çok canımız çektiği zaman, istediği zaman o şekilde dışarıda bir serpmeye gidiyoruz. Genelde hafta sonları oluyor değil mi? Hafta sonu. Hafta Evet. içi zaten işlerden dolayı fırsatımız olmuyor. Sen bu arada ne iş yapıyorsun birazcık bahsedelim bence. Şimdi insanlara dedik yani gastronomiyle ilgilisin diye. Oğulcan'ın bir hamburgercisi var hem İstanbul'da hem Bursa'da. Asıl Bursa'da başladı değil mi? 2021 yılında Bursa'da başladı abi. Tamam. Daha sonrasında 2023'te şubeyi mecburen kapattık yangın sebebiyle. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Daha sonrasında FSM İhsaniye tam Ayanoğlu'nun şu an bulunduğumuz yerin karşısında bir şube açtık. Sırayla İstanbul'u açtık. Şimdi tekrar yanan yer bitiyor. Oraya da açacağız. Güzel. İnşallah. O şekilde ilerliyoruz. Yoğun geçiyor. Yoğun geçiyor. Hamburger işinden önce profesyonel mutfaklarda zaman geçirdim. Güzel restoranlarda çalıştım. Nerelerde mesela? İstanbul'da zaten bu işe başladım. Spago İstanbul,
Italy İstanbul, Çekonis İstanbul. Ya bunların hepsi güzel restoranlardı. Kesinlikle. Güzel tecrübeler edindim. Yani şimdi izleyenler biliyordur, oraları ziyaret ediyorlarsa gerçekten bunlar hep ismiyle ön plana çıkan ve aynı zamanda lezzetiyle ön plana çıkan yerler. O yüzden senin hamburgercini de merak ediyorum ama bu videoda hamburgercine gelmiyoruz. Ben ona daha sonradan söz verdim. İstanbul'da bir hamburger bölümü çektiğimizde İstanbul şubene geleceğim. Bekliyorum abi mutlaka. Pov Burger değil mi? Burger abi. Tamam. Pov Burger ismi de çok güzelmiş. Bakış açısı. Tabii. Point of view. Aynen öyle. Point of view. Ya biz genellikle böyle Counter Strike oynarken hatırlıyoruz onu. Pov görüntüsüne geçiyoruz ben. Güzel oluyordu ama mesela ismi de çok güzelmiş. Bravo. Teşekkürler abi. Hamburger haricinde başka konsept yapacak mısın? Hamburger haricinde sırada güzel bir projemiz var tavuk üzerine. Nasıl İnşallah tavuk? çok yakında bunu da duyuracağız. Abi Türkiye'de kapatan bir tavuk zinciri vardı. KFC söyle ya. Bak burada YouTube'dayız zaten. Televizyonda değiliz. KFC'nin şeyini mi yapacaksın? O konsepte güzel bir sistemle Bursa'da ilk şubemizi açacağız. Allah aşkına şu güzel bisküvitlerden de yapacak mısın? Bisküvit de yapacağız abi. Abi o bisküvit arasında tavuk yapar mısın lütfen? Gözünü seveyim. Yani onu mesela şey yapıyor. Ben hep paylaşıyorum ya, Amsterdam'da Stax Diner diye bir yer var. Onlar yapıyorlar. Bayılıyorum. Sana onun tarifini öğreneceğim. Oradan öğreneceğim. Aynısını yapmanı isteyeceğim Ben de senden. senin için abi ilk Bursa şubesine başlatıp inşallah İstanbul'a da nasip Ekleyecek olursa misin? ekleyeceğim. Tamam, süper. Güzel. Nelerden devam edelim? Pişi vereyim mi sana? Pişi alayım abi bir tane. Kibarlık olarak çatalla alıyorum. Normalde Ben sana ne dedim? Elle yiyeceksin bak. Hiç bu kibarlığı da kibarlığa atamadım. bak. Ben ikinci bölümde yani ikinci mekana geçtiğimizde onun şeyini alacağım, merak etmeyin. Bu böyle yavaş yavaş olur. Şimdi normalde kolay bir şey değil. Yani hiç alışık değilsin demiyorum aslında. Alışıksın, hatta ondan da bahsedelim biraz ya. Sen yakın zaman önce MasterChef'e de katıldın. Evet abi. İlk etabı geçtin, ikincisinde elendin değil mi? Evet, ilk etabı 3 evetle geçtik. Şefler çok beğendi. Fakat bir talihsizlik ki ikinci turda elendik. Bakalım belki nasip seneye. Tekrar düşünüyorum gitmeyi. Deneyeceksin. Evet. Ben MasterChef gibi programların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde gastronomiyle ilgisi olmayan insanları bu sektöre yönlendiriyor. Yani bir ailede çocuk varsa aile gastronomi okuman gerekiyor diyor. Yemek kalitemiz ve yemek yapma kalitemiz birazcık da artacak ilerleyen süreçte. Nesiller değiştikçe. Çünkü maalesef ki çekirdekten yetişme olayını kaybediyoruz günden güne. Alaylı dediğimiz olay kayboluyor. En azından eğitimli kesim olsun istiyoruz. Yani mutfak eğitimi almak gerçekten önemli. Sen mutfak eğitimi almış mıydın mesela? 2 yıllık aşçılık üniversitesinde okudum abi. Güzel. Peki nasıldı? Okulda genelde işin teori kısmını öğreniyorsun. Pratik kısmı için kesinlikle alttan gelip çalışman gerekiyor. Ama şöyle bir tezatlık da oluşabiliyor. Bu iş bir merak işi. Yani mantığını çalıştırırsan, doğru senkronize edersen iyi noktalara kendini hızlı şekilde getirebiliyorsun. Şöyle bir fikir de var insanlarda. Bir sektörde iyi olabilmek için çok uzun yıllar çalışman lazım. Evet, bu çok önemli. Çekirdekten gelmek, işin bütün mekanik kısmını öğreniyorsun, her şeyini öğreniyorsun. Doğru. Fakat bunu aklında doğru şekilde kurgularsan yolu daha hızlı gidiyorsun. Kesinlikle öyle. İşte biraz yetenek de lazım değil mi? Yetenek lazım abi. Yani yeteneksiz aslında çok bir şey olmuyor. Eli bıçak tutmayı bilecek. Aynen öyle. El bıçak tutmayı bilecek. Bizde elimiz pişi tutmayı biliyor. O yüzden sen de şöyle bir yumurtaya dalalım. Şöyle dalalım Gel. abi. Oh. Üzerine dikkat et, dökme. Tamamdır. Güzel. Buradaki yumurtalar da gene organik. Özellikle söylemek gerekiyor. Yumurtanın tadı kendini belli ediyor direkt. Market ürünü değil. Market Onları ürünü görebiliyorsunuz. 900'ün üzerinde ürün var biliyor musun Ayanoğlu'nda? Ben daha önceden geldiğimde çok şaşırmıştım. Hepsini bir araya getirmeye kalksanız o kadar olmaz. Gerçekten tatlısından tuzlusuna, balından peynirine hepsi toplamda 900'ün üzerinde, gerçekten bravo diyorum. Ben Bursa için çok büyük bir değer olduklarını düşünüyorum. Vallahi abi şimdi Ayanoğlu'na uzun süredir gelirim. 900 lira ürünü ilk defa ben bugün senden duydum. Çünkü benim eve aldığım ürünler belli, limitli. Evet. 900'ünü birden alamadığım için. Ben de alamam ama yani en azından öğrenince çok şaşırmıştım. Bu şubede değil ama diğer Özlüce şubesinde var onlar. Evet. Orası biraz daha geniş Orası biliyorsun. biraz daha geniş, daha fazla ürün kalemi var orada. Ben mesela burada içeride gördüğüm çok enteresan ürünler var. Maydanoz balı diye bir bal var. Maydanoz tarlasından arılar maydanozlardan bal topluyormuş ve onunla beraber bir bal yapılıyormuş. Tadı çok enteresandı. Az önce tadına baktım. İçeride mesela meşe balı var. Salgı balı olarak da geçer. Kafkas balı var. Şemdinli balı var. Farklı farklı bir sürü bal var. Toplamda 65 çeşit bal var. Bala çok önem veriyorlar. Gerçekten petek baldan süzme bala kadar her şey var. Şu dönemde yeni bal gelme dönemiymiş. Eylül ayı Ekim'e bağlayan zaman. Yani şu an geldiniz, en güzel balı alabileceğiniz zamanmış. Evet. Bir de mesela ham bal diye bir bal var. Onu böyle baş aşağı tutsa bile dökülmüyor. Katılaşmış. Tadına baktım, olağanüstü. Yani böyle bir şey olamaz. Ondan herkesin almasını tavsiye ederim. O kadar lezzetli ki. Ama tabii böyle bir kaşık almak yeterli. Yeterli abi. Tadında. Devam edelim mi? Devam edelim abi. Ben şöyle incir reçeli gözüme takıldı. Evet, orada domates reçeli ve incir reçeli var. Ben de domates reçelinden alayım. Olur abi. Mesela domates reçeli de mantık güzel
çok fazla olmayan bir şey. Onu da mesela yapıyor olmaları güzel. İncir çok lezzetli abi. Toplamda mesela 57 çeşit reçelleri var. Şekerli, şekersiz olmak üzere farklı farklı reçelleri varmış. Bence çok güzel. Yani burada böyle başınız dönüyor, ne yiyeceğimi şaşırıyorsunuz. Mesela şu peynir az önce taze getirdiler, onu da gördüm. Mesela senin önündeki de aynı peynir. Bu abaza peyniri diye geçiyor. Biraz daha sıkı bir peynirdir. Süt kokuyor. İçeride bir tadına baktım az önce. Gerçekten süt tadı damakta böyle kendini ele geçiyor. Bir taze peynir. Hemen yapmışlar yani. Yeni yapılmış ve dükkanlara dağılıyor. Yani o yüzden bu tarzda işletmeleri her zaman desteklemek en önemlisi. Bence Bursa'ya geldikleri zaman insanlar kahvaltıyı burada yapıp ama böyle çok doyurmadan ardından sıradaki duraklara devam etmeleri lazım. Rahat gezebilmeleri için ve diğer lezzetlerden de tatmaları için abi. Kesinlikle. Çünkü kendini kaptırırsan buraya... Doyduğun an bitti. Akşama öyle. kadar tok tutar bu sofra adamı. Aynen öyle. Ben bal kaymağı görüyorum. Mesela şeyi sever misin? Ben kahvaltıda mesela tuzluyla başlayıp ardından tatlıya dönüp sonra tekrar tuzluya dönmeyi severim. Ben genelde abi tatlıyla bitiriyorum. Tatlıya geçişim an ben tuzlu yemeyeceğim anlamına gelir. Reçelde tabii ki de. Reçel bir tatlı ürün. Evet. Reçeli sona bırakırdım fakat gözüme çok çarptığı için. Evet, çok güzel O yüzden duruyor. çayla nötrledim. Gerçekten güzel duruyor. Aha, bir tane yavrumuz geldi. Pişt, hoş geldin. O sarma, bırak onu. Yavru bir kedimiz var. Onu merak etmeyin, besliyoruz. Yani çekim anında görmeseniz de biz hayvanları gördüğümüz her yerde besliyoruz. Sizlerin de beslemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi güne güzel bir kahvaltıyla başladık. Devamında ne yapacağız? Sen gerçi söylemiştin ama esnaf lokantası olacak demiştin. Rumeli kardeşleri götürmek istiyorum seni. Daha önceden videolarına da baktım, gitmemişsin. Gitmedim. Yok. Orası benim Bursa'da devamlı gittiğim bir esnaf lokantası. Güzel. Oraya seni götürmek istedim. Tamam. O yüzden rotamıza ekledik. Ne yemek yapıyorlar? Burada saymaya kalksam saymam 1001 çeşit yemeği var. Döner möner var mı orada? Döneri yok abi. Tamam. Dönere başka yere gideceğiz o zaman. Evet. Tamam. O da sürpriz kalsın. Öyle mi? Evet. Önce Rumeli kardeşlere gidelim. Tamam. Oradan güzel bir tarihi gezimizi yapalım. Tamam. Ondan sonra da dönere gidelim. Bursa'yı dolaşacağız yani. Dolaşacağız abi Tamam. bugün. Hakkını vereceğiz. Fiyatları söylüyorum. Cümbür cemaat 650 lira. İçinde yaklaşık olarak 350-400 gramlık bir et var. Yani kavurma, pastırma ve sucuk bence çok lezzetli. Doyurucu abi. Pastırmayı ayrı beğendim. Çok lezzetli. Pastırmaları bu arada Kayseri'den geliyor. Kavurma Bingöl kavurması buharla hazırlıyorlar. Bilenler vardır mutlaka. Sucuk var. O da gerçekten çok güzel. Bunun haricinde 2 kişilik kahvaltımız var. 750. Kişi başı 750 lira yani. Sınırsız şekilde geliyor. Ekstra olarak da sadece bunu söyledik. Biz sıradaki durağa devam ediyoruz. Orada görüşürüz. Abi şimdi seni Rumeli kardeşlere getirdim. Biraz geç kaldık. Bu yoğunluğa denk geldik. Evet. O yüzden burada ne bulursak yememiz gerekiyor. Ne bulursak derken bayağı yemek var ama Şu gene. an yemek var. Bir 10 dakika daha konuşursak yemek kalmaz. O yüzden Hakikaten bazıları bitmiş. İnanılmaz ya. Daha saat 12'yi çeyrek geçiyor bu arada. ben hemen mevzuya gireyim abi. Benim burada başlangıcım az ekşili köfte. Tamam. Peşine arpa şehriye, üzerine incik yani Ankara tava. Ardından da süt helvasıyla ben nokta koyuyorum. Süt helvası da bitmiş. Devamı vardır onun abi. Tamam, Onun okey. devamı vardır. Bu arada burası o kadar hengame ki. Yani nasıl anlatmak lazım? Herkes bağırıyor, herkes çağırıyor. Sesiniz geliyor mu bilmiyorum. İnşallah geliyordur. Geliyor mu? Hızlı karar Tamam. vermemiz de gerekiyor Tamam. abi. Ankara tabağı alacağız. Kesin O çok, alalım. çok güzel gözüküyor. Şu güveçteki nedir? Abi tamam dur. Gel bir daha aldım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Soğan, Arpalik soğan, sarımsak, diş sarımsak, havuç. Tamam, güzel. Ne ismi? çömlek, Çömbek. dana çömlek yapalım. Ha, dana çömlek. Ben çömbek Dana biliyorum. mengen öneriyorum abi patlıcanlı. Dana mengen. Evet patlıcanlı ondan öneriyorum. Tamam. Onun Sen yanına nerelisin usta? ekşili köfte de alalım. Erzurum. Etten anlıyorsunuz o zaman. Et bizim işimiz. Tamam, güzel. O zaman ondan alırız. Dana mengen alalım. Ankara tava alalım. Tamam. Ekşili köfte alalım. Tamam. Kuru fasulyeyi sade mi seversin? Pastırmalı mı acılı mı? Sade pastırma. O kadar zor soru ki. Pastırmalı. Tamam pastırmalı kuru fasulye alalım. Dilerim pastırmalı kalmadı. Kalmadı mı? Abi daha çeyrek geçiyor 12'yi ya. Ben sana söyledim geç kaldın diye. Erken çeşit bol olsun abi. Acılıyla devam edelim Sabah da abi o 5'te zaman. sıraya girelim istiyorsan. Tamam, o zaman
Başka ne vardı? Acılısını alalım abi. Tamam, acılısını. Tamam. Acılısını alalım. Burada zeytinyağlıları da var abi yemek istediğin. Abi zeytinyağlı yemeyelim bence. Yani gün boyunca devam edeceğiz ya, o Doğru, yüzden çok yiyeceğimiz durak var. fazla yemeyelim. Tamam, ekşili köfte çok güzel. Sonuna kadar. Ekşili köfte alalım biz abi. Soğuk Bu bile almış bitiyor. ya. Böyle bir şey Ustam biz olamaz. ekşili köfte alabilir 12'yi miyiz? çeyrek geçiyor bak. Tamam. Biz bunları alalım, masaya geçelim. Tamam, Hadi. tamam abi. Tamam. Rumeli Kardeşler Lokantası hiç beklemediğim şekilde çok kalabalık. Hani normalde esnaf hep der 12'de gel abi tezgah bozulmadan çek ki güzel olur der. Ama bu kadarını ilk defa görüyorum. Bu kadar aynı anda insanın gelip de yemek yediği bir ortamı ilk defa görüyorum. Abi sonuna yetiştik gibi. Yani ne kurtardıysak tezgahtan onlar şu an önümüzde. Umarım doyarız. Doyarız. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Bugün devamında da yiyeceğimiz için ben içim rahat. Başlayalım bence ama önce bundan başlamak isterim. Abi ekşili kestirmeli. Buna limon çok yakışır. Hemen bildiğim usulle şöyle limonumu sıkıyorum. Bu sefer açılışı sen yap. Açılışı ben yapıyorum abi. Lütfen. Ekşiliyle yapmak istiyorum. Tamam. Aynen karıştır. Biraz karıştıralım şöyle. Ufak bir karıştıralım abi. Kıvamı o kadar güzel gözüküyor ki. Bir de ben ekşili köfteyi çok severim. Böyle ekşili köfte dendiği zaman bile damağım böyle şey olur. Böyle nasıl diyeyim sana? Tükürük bezleri harekete geçer. Mesela şu anda izleyenlerde de muhtemelen olabilir. Burada benim en sevdiğim ürün abi açık ara ekşili köfte. Vazgeçilmezim. Sen ne sıklıkla geliyorsun buraya? Abi genelde haftada bir defa kesin geliyorum. İş yoğunluğundan dolayı bu değişebiliyor. Ama harika bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne be? Harika bir şey. Yani Abi- yağ gibi akıyor. Böyle bir köfte olamaz. Çok iyi. Oğulcan böyle bir köfte olamaz. Çok iyi. Sonuna yetiştik, devamı da yok. Bak bu normal bir köfte değil. Yani o kadar yumuşak ki. Normalde bu tarzda köftelerde pirinç oranı çok fazla oluyor. Bu yumuşak abi. Bu yumuşak ve direkt etin kalitesi belli ediyor kendini. Hemen hızlı şekilde akıp gidiyor. Abi çok güzel. Midye. Bunu böyle sadece köfteyle değil, ekşisiyle beraber çorba gibi içmek lazım. Muazzam. Bu videonun bence yıldızı bu olacak. Bursa kebabı da yeriz muhtemelen bugün ama benim için esnaf lokantalarındaki en iyi yemektir. Benim Daha de açık ötesi ara. yok abi. En sevdiğim ürün her zaman budur. Burada vazgeçilmezim. Hatta çekimde bitiyor zannettim, korktum. Yok hakikaten azalmış ama çok azdı. Sonuna yetiştiğimiz için mutluyum. Şimdi bunu kenara ayırıyorum. Başka bir yemek alıyorum önümüze. Mengen tava değil mi? Evet abi, dana mengen, dana, patlıcan, kırmızı biberi. Yanında da püre çekip veriyorlar. Bu şekilde servis ediyorlar. Özellikle bunu yemeni istedim orada. Sen kavurmasını sordun. Evet. Ben özellikle dana mengen al dedim. Bu sefer ilk tadına sen bak, yorumunu merak ediyorum. Bunun diğerine göre farkı ne oluyor? Abi diğerine farkı, bir kesim farkı, Evet. iki de pişirim farkı. Biraz böyle lime gibi Evet, gözüküyor. evet abi, bu- damakta dağılacak gibi gözüküyor. Evet abi. Ben girdim böyle. Ben kaşıkla alacağım. Doya doya et yemek için. Söylesene bana da. Adam biliyor tabii hangi yemeği, hangi kaşıkla, hangi çatalla yiyeceğini. Etin yumuşaklığı. Bak bu Düzce'deki esnaf lokantasına gitmiştim. Orada Rumeli tava yemiştim. Gerçekten onu andıran, damakta eti ezebileceğin yumuşacık bir et. Parçalanıyor et. Bu da öyle abi. Çok güzel. Bu ürün de çok iyi. İnanılmazmış yani. Ben hakikaten beğendim. Küçük bir püresine de böyle çatal darbesi. Evet. Püre biraz soğumuş ama et çok daha iyi. Kuru fasulyeyi yapmak kolay gibi gözükse de bence çok da kolay değil. Hepsinin bir usulü var. Doğru şekilde pişmesi lazım. Bu arada biz ne içiyoruz? İçeceğimiz var. Abi biz vişneli komposto içiyoruz. Bu da benim devamlı gelip içtiğim bir ürün. Öyle mi? Normalde... Dur, gel. Gel. Beraber video çekelim, bir tokuşturalım ya şöyle. Rahat rahat yiyelim de. Kuru fasulye abi, yassı bir kuru fasulye kullanılıyor genelde esnaf lokantalarında. Evet. Ben şeker ispir fasulyesini çok severim. Ama bu da gerçekten çok lezzetli. Bir giriş yapalım hızlıca. Pastırmalısı bittiği için de acılısını yiyoruz. Normalde pastırmalı söylemiştik zaten. Acısı arkadan sonradan geliyor. Güzel. Çok acı değil. Çok acı değil ama şunları yersek abi acısı artar. Yiyelim mi? Bence yemeyelim abi. Yemeyelim mi? Evet. Yemeyelim hadi tamam. Yemeyeceğim. Muhammed sana saklıyoruz bunu. Bunun yanında bir de Bademli iç pilavımız var abi. bu bayağı böyle rengi zerdeçaldan dolayı herhalde biraz da böyle. Zerdeçaldan dolayı abi. İçerisinde kuş üzümü. Elini korkak alıştırma ya. Artık söyledik beraber. Ne görüyorsan, neye kaşık sallamak istiyorsan salla.
tarçın, kuş üzümü. Bu tam Osmanlı saray mutfağından bir yemeğin olduğu belli Yine oluyor. var mesela. Hepsinin tadı veriyor abi. Şimdi burası birazcık hikayesini de anlatmak lazım aslında. Burası şu an 4. nesil tarafından işletiliyor. Bu dükkanın sahipleri 1934 yılında Elazığ'a göç ediyor ilk baş. 1950'de Bursa'ya geliyorlar. 53'te Kardeşler Lokantası adı altında şu an bulunduğu konumun biraz daha yukarısında 20 yıl bu işi yapıyorlar. Güzel. Peki Rumeli kardeşler dediğine göre göçmenler. Evet, göçmenler abi. Kosova göçmeni. Ha güzel. Kosova'dan Kosova'dan Elazığ'a, Elazığ'dan Elazığ'dan buraya. Bursa'ya geliyorlar. Daha sonrasında lokanta işine giriyorlar. Amcaları bu işi ustası olduğu için bu şekilde de nesilden nesile aktarımı sağlanıyor. şu an patron kim? Şu an patron Burhan abi hala işin başında 3. nesil. Güzel. Ama oğulları işletiyor. Burası aslında bir aile işletmesi gibi de bir ortam. Demin sordum yeğeniyim ben dedi Evet, mesela. evet. Tezgahta yeğenleri de çalışıyor. Çok güzel. Çok kalabalık abi. Çok kalabalık. Uzun zamandır böyle bir kalabalık görmedim. Çok büyük esnaf lokantaları gördük ama hani bu kadar hareketli, bu kadar hızlı sirkülasyon olan bir lokanta helal olsun. Yani 10 dakikada pastırmalı kuru fasulye bitmiş mesela. Abi bak 12-14'te buradaydık. gerçekten 12-14 geçe yemekler bitmeye başlamıştı. İnanılmaz bir olay. Ama bittikçe yeni yemek çıkarıyorlar. Arkada abi yemeklerin yenileri geliyor farklı çeşitlerde. Mesela biz şimdi buraya Ankara tava aldık. O tepsi bittikten sonra Ankara tava olmuyor. Yerine farklı bir ürün geliyor. Ha anladım. Pilav aynı, eti değişiyor o zaman. Evet, eti değişiyor. Arkadaki yemek değişebiliyor. Herkese selam veriyorsun sen de. Tanıyor musun? Tanıyorum. Et zaten Evet abi. bakar mısın? Yani lime lime ayrılıyor bak. Bak dokunduğum anda hop. Şöyle ben arpa şehriyesinin tadına bir bakayım. Ben arpa şehriyeyi çok seviyorum. Özellikle böyle yazlık yerlerde veya Yunanistan'a gittiğimde karidesli, arpa şehriyeli Abi harika bir şey. ha, çok güzel oluyor değil mi? Harika bir şey. Ya bir de böyle üzerine böyle parmesan veya işte krema o tarz şeyler dokunmuşlar. İtalyanların risottosunu ben arpa şehriyeli seviyorum abi. Sen de galiba aynı şekilde seviyorsun. Çok seviyorum gerçekten. Bu biraz bana kuru geldi bu sefer. Yani biraz daha ıslak olmasını beklerdim. Biraz fazla pişmiş. Tadı güzel. Özellikle salçanın tadı güzel geliyor. Etinden de alıyorum. İncik eti pamuktan hallice. Burada en güzel durum da şu abi. Etin kokmaması. Evet hiç kokmuyor. Çok güzel ve porsiyon çok büyük. Çok büyük kuzu eti koktuğu zaman problem bir şeydir. Evet. Ben açıkçası kendim tüketemem. Kokan bir eti yiyemiyorum maalesef. Kuzuların zaten kokup kokmaması kilolarıyla alakalı bir şeydir. Belli bir kilonun üstünde yani 20 kilonun üstünde olan kuzularda maalesef koku olabiliyor karaman. O zaman biraz daha büyümeden yani hayvan... Biraz daha böyle 19, 18 o kilolardaki kuzularda koku olmuyor. Trakya. Trakya mı bu? Evet. Ha güzel. Yani işte genelde mesela Bursa'da Balıkesir bölgesinin hayvanları olur diyebiliriz ama Evet, doğru. Trakya'dan da geliyor o zaman. Geliyor abi. Kıvırcık kuzu. Güzel. Kıvırcık kuzuyu severiz ya. Dünyanın en iyi kuzularından biri bence. Bence en iyi seviyede abi. Değil mi? Direkt. O ortamda beslenen hayvanın kötü olma şansı yok. Yani o florayı etine işliyor resmen kokusu, tadı. Yumuşacık oluyor. Dünyadaki en kaliteli etlerden bir tanesi bence o. Buna istiyorsan biraz devam edelim. Çünkü ben bunu yani buradakilerin hepsi çok lezzetli ama bunu bırakmak istemem. Bunu bitirdiğimizi görsünler bence. Abi köftesi bak olağanüstü. İyi ki ilk bundan başladık ve iyi ki ilk köfteyi yedim valla. Ağzımda damakta öyle bir tat bıraktı ki hakikaten çok mutlu ediyor. Tatlımız da var. Bursa için olmazsa olmaz. Süt helvası Evet. artı sütlü Kemalpaşa tatlısı. Sütlü Kemalpaşa. Evet abi. Ben onu yemedim mesela hiç. Burada şimdi sana onu denettirelim o zaman. Bence bu tabakları bitirmeyelim. Bitirirsek abi gezemeyiz. Devam edemeyiz. Doğru söylüyorsun. Tatlıya da biraz yer bırakalım. Tatlı yedikten sonra peki merkezde biraz dolaşalım mı? Merkeze dolaşalım Tamam, abi. birazcık yürüyelim, dolaşalım. Size Bursa'yı gösterelim. Bursa'yı özleyen çok fazla Bursa dışında yaşayan insanlar var. Onlara da göstermiş oluruz. Sohbet ederiz. Olur abi. Bombayı ayarlayayım mı? Neyi abi? Bombayı. Bomba mı? Bombadan Kemal Paşa, Tayyip Pekmez, kaymak, ceviz. Ayarla abi. Koşa koşa gidersiniz Tamam. burada. süt helvası 2 tane de abi. Bunu da ayarla. Birazdan bomba masaya bırakılacak. Pimini biz çekeceğiz ama. Evet, aynen öyle. Tatlılarımız geldi. 2 tane tatlımız var. Biri Süt helvası. Evet. Birisi de bomba. bomba. Hangisinden başlayalım? Ben de süt helvasından Süt başlayalım. helvasından başlayalım Öbürü abi. çünkü bizi Yani yani olacak ağız tadı direkt ona gider. Süt helvası nasıl tadını alamayız. Bu da opsiyonel olarak üzerine gene tahin ve ceviz atılarak tüketilebilir. bu. Evet. Yapıyorlar mı öyle? Yapıyorlar ama biz sade yiyelim. Bence Çünkü de. bunda var zaten aynıları. Ben bunu çok seviyorum. Biraz dış görünüşte sütlaca benziyor. Ben gerçekten sütlaççıyım normalde ama bu sütlaçla hiç alakası yok. Yani Bu abi unla, lafını Evet. böldüm tekrar. Unla kavrularak un, süt, tereyağı, sıvı yağ, şeker, beyzi olan bir tatlı. vücudun neye ihtiyacı varsa hepsi var içinde. Hepsi var, hepsi var, hepsi var. O zaman şöyle yapalım abi. Kaşığı kırılan neydi öyle bir söz vardı. Güzel. Bunda biraz vanilya mı var?
Evet abi. Vanilya tadı geliyor. Evet. Ama tadı çok güzel. Şekeri çok az. Baymıyor şeker abi. Yakmıyor. Evet. Bu mesela ılık servis edilmiş. Çok güzel. Sıcak olsa belki biraz damak yakar. Üst kabuğunu ben çok seviyorum bunun. Çok lezzetli. Bunu abi alttan yakıp yapanlar da var. Kazandibi gibi. Üstten nasıl yakıyorlar? Yumurta. Hayır. Normalde bunun harcını yapıyorlar. Tamam. Fırın tepsisine döküyorlar. Fırına verdikten sonra zaten direkt üstü yanmaya başlıyor. Ha. Sütlaç gibi. Fırın sütlaç gibi aslında Anladım. mantığı. Altı da normalde 2 tepsi yapıyorlar. Evet. Tepsinin yanında buzlar, sular mular var. O tepsinin aynı altı da yanmamış oluyor. Evet öyle de oluyor. Şöyle bir teknik de var. Genelde kazan dibini tepside dibini yakıyorlar ya. Evet. O sistemle yakıyorlar. Üstünü hiç yakmadan. Daha önce bunun süt helvasını altı yanık veriyorlardı. Son zamanlarda üstü yanık gitmeye başladı. Burada Bursa Sanayi'de çok güzel bir yerde yemiştim ben. Çorbacı Hüsnü'ydü yanlış hatırlamıyorsam. İsmini yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyor olabilirsin abi. Muhtemelen. Olabilir. Çok yere gezdiğin için ama. Fasulye çok güzel yapıyor. Evet fasulyenin de güzeldir. Gerçekten güzel. Onlar hatta şey yapıyor. Bal kabağının içinde yapıyorlar. Patent ürünü diye biliyorum onları. Öyle mi? Evet. Ama bu gerçekten yediğim en sade, en rahat yenilebilenlerden bir tanesi. Ama içinde vanilya var. Bunu böyle ekran başında ben var ya Bu ılıklıkla yani 3-4 tabak. 3-4 tabak Bana gider. mısın demez. Demez. Hakikaten demez. Onur abi. Evet. Atomu parçalarına ayırmak istiyorum. Tamam. O zaman seni Sörn'e alalım. Hemen Tamam. Buyur. Ben de ona gireyim hadi. Şöyle abi. Bak süt var bunda. Enteresan. Sütlü Kemal Paşa abi. Tahminimden hafif. Daha ağır bir şey bekliyordun değil mi abi? Evet. Kemalpaşa sütü emmiş. İçinde süt var yani. Şerbet yok. Tabii Ben kendi yarımımı yedim. gözüküyor mu şöyle ama süt damlıyor. Şerbet değil. Ama bu çok tehlikeli ya. Vallahi. Çok tehlikeli abi. Çok tehlikeli. 3 tane yersen sıkıntı yaratabilir. Ne gibi sıkıntı yaratacak? Yorar yani. Yorar. Mideyi yorar. Hayır korktum şimdi. Oğulcan beni trolleme lütfen. Çok güzel yemekte. Biz hesabı isterim. Hesap gelsin. Birazcık merkezde yürüyelim bence. Enerji Bunları harcayalım. eritmemiz lazım ki biraz lazım. acıkalım. Evet, tabii. Alışveriş de yaparız belki. Olur abi bakalım. Pazar mazar gezeriz. Gezelim abi. Tamam. Çok güzel pazara götüreceğim Tamam. seni. Adisyonumuz geldi. Fiyatları teker teker söylüyorum. Kuru fasulye 220, Ankara tava 480, mengen tava 420, ekşili köfte 370, iç pilav 150 lira, sütlü, kaymaklı ve tahinli Kemalpaşa 150 lira, süt helvası 120 lira, içeceklerimiz de 60'ar lira. Biz burayı afiyetle yedik. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir lezzet noktası. Yani burayı ben biliyordum ama gelmemiştim. İlk defa seninle gelmiş oldum. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Çok mutlu oldum beğenmene. Vallahi gerçekten çok beğendim. Şimdi biraz daha Ulu Cami tarafına gidiyoruz. Biraz gezelim abi. Tamam, şehri gezelim, size de gezdirelim. Bursa'yı özleyenlere güzel görüntüler verelim. Ardından da yemek yemeye devam. Ne güzel burada yeşillikler arasında gözüküyor. Şurası Tophane galiba değil mi? Yukarısı Tophane abi. Tamam. İlerisi de Hanlar Bölgesi Ulu Cami tarafı. Şimdi biz yukarı çıkmıyoruz ama insanlar Tophane'ye gelmeleri lazım bence. Oradan hep şehri yukarıdan Abi görüyorlar. kesinlikle. Bursa'da mesela meşhur olan son zamanlarda aklıma gelen gece döneri var. İnsanlar gerçekten gece çıkıp döner yiyorlar mı burada? Yani bana şey gibi geliyor. Sanki buradakiler değil de farklı şehirlerden Bursa'ya gelmiş olanlar gidiyormuş gibi geliyor oraya. Abi gece döneri çok meşhur oldu bu 2023-22'nin sonlarından itibaren. Bursa'dan çıktı evet. Hatta bunu tüm Türkiye'ye yayan marka Sağıroğlu. Evet. Sağıroğlu lokantası diye geçiyor. Bugün rotamızda yok ama bir sonraki geldiğinde özellikle akşam saatini oraya denk getirelim. Seni oraya götürmek isterim. Sağıroğlu'na gitmiştik biz. Bursa'da daha önceden kanaldaki eski videolara bakarsanız orada yer almıştı. Abi şu an Şimdi- Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Buradan ileri doğru Yalnız- biraz yürüyelim. 2 adım attık. Nefese kaldık, böyle bir şey olamaz ya. Hadi gel yürümeye devam. Abi bu caddenin en büyük özelliği Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı ve Hanlar bölgesini birbirine bağlıyor olması. Hatta burada nostalji olarak da bir tramvayımız var. Evet, bazen geçiyor, görüyor musun? Heykelli İnönü Caddesi arası git gel yapıyor. Doğru. O şekilde. Bu caddede ben şey görmüştüm, böyle kestane şekeri satan yerler var, pideciler var. Aslında bir Bursa'nın Kültür abi burası. eski çarşısı. Ama çok fazla böyle mağaza var, çok fazla. Bizim Tahtakale gibi aslında. Evet, eski bir cadde olduğu için burada bütün Bursa'nın ilk kurulan markaları var. Daha sonrasında zaten şubeleştiklerinde şehrin öbür taraflarına doğru gidiyor, Nilüfer'e. Evet. Peki şeyi sorayım sana, yemek için her yere gidiyorsundur Bursa'da. Evet abi. Özellikle böyle bir şey yemek için gittiğin bir yer var mı? Mesela balık yemeğe nereye gidiyorsun? Abi mesela bugün gideceğimiz son durak olan Serkan Et Mangal.
Tamam. Et yemeye ben kesinlikle oraya gidiyorum Bursa'da. Ha, senin etçin orası mı? Benim etçim orası. Kasaplar aynı zamanda. Aynen, hem kasaplar, hatta şimdi Tuz Pazarı'na çıkacağız. Tamam. Bu işe Tuz Pazarı'nda başladılar. Ha, güzel. Daha sonrasında buradaki dükkanlarını devredip Nülüfer'de et mangal işletmesi yaptılar. Akşam gideceğimiz yer aslında yeni yerleri. Evet, yeni yerler ama tabii 2018'den beri oradalar zaten. Ben mesela Gemlik taraflarında çok güzel balıkçılar var. Burada Arap Şükrü var biliyorsun. Hani Evet. böyle meyhanelerin olduğu yer. Bursa'da aslında bir yemek kültürü var ve buradaki insanlar gerçekten çok seviyor. İnan kardeşler benim için çok önemlidir mesela. İnan kardeşler Tarihi bir de orada yani çok sevdiğimiz insanlar var orada çalışan. Hani artık dost oluyoruz, anladın mı? O yüzden Bursa'ya gelip gittiğimiz zamanlarda onlarla öyle bir araya gelmek, aynı masada yemek yemek çok farklı oluyor. İnsanları mutlu ediyor abi. Evet. O yüzden Bursalıları ben çok seviyorum. Bursalı çok fazla tanıdığım eşim, dostum var. Çok fazla iyi insan var burada bence. Şimdi abi ileriden sağ yukarı doğru çıkacağız. Tuz Pazarı'na doğru giriş yapacağız. Çok güzel ve nostaljik bir şey abi bu tramvay. Kolay gelsin. Sağ ol abi, yiyebilirsiniz. Nerenin cevizi bu? Sapancadan abi. Sapanca. Çok güzel. İri iri. Dönüşte geleceğiz. Abi çok güzel gözüküyor. Çok güzel abi, iri iri. Ben böyle yaş cevizi çok severim. Ha böyle suda bekletiyorum, şişiyor. İncirlere Ama bak böyle abi. teker teker temizliyorsun, çok güzel oluyor. Mudanya'dan büyük ihtimalle. Reçellik incir ayrı. Güzel. Hayır abi. Küçükleri daha çok onunla reçellik yapıyorlar. Şimdi bulunduğumuz pazar ne pazarı? Abi buradan Tuz Pazarı'na doğru çıkacağız. Tuz pazarı. Burası da mı tuz pazarı? Evet, hepsi. Tamam, güzel. Abi Tamam. şimdi şöyle, Tuz Pazarı zaten Osmanlı'da en büyük tuz ticaretinin yapıldığı yerde. Daha sonrasında pazar evriliyor. Yani ticarethane merkezine dönüyor. Kasap oluyor, peynirciler oluyor. Sen anlatmaya devam et. Abi teşekkür ederiz. Sağ olasın. Eyvallah. Yalnız bir şey söyle. Teşekkürler. Konumuz yemek. O yüzden doğru yerdeyiz belli ki. Sen de beni gördün, geldin. Yalnız çok güzel Bal. kokuyor bu ya. Bal. Nerenin kavunu bu? Kavunun özelliğini söyleyeyim. Bu kavun Bursa'mızın yerli kavunudur. Ata tohumu. İbrit kesinlikle değil. Doğal. İlaç, sulama, gübreleme kesinlikle yoktur. Çok güzel bir şey almışsın. Varsa pazarda eşi bırakırız bu işi. Hakikaten öyle. Pazarda bunun eşi benzeri olduğunu sanmıyorum. Öyle bir lezzetli ki. Evet. Yani Çok iyi. Bal. Renginden de anlaşılıyor. rengiyle bazen anlaşılmıyor. Bazen rengi böyle de olsa kötü tat oluyor ama şu an bu sene yediğim en iyi kavun. En iyi kavun. Evet. En lezzetli, en sulu sulu, en şerbet gibi. Vallahi bravo. Dönüşte geleceğiz. Teşekkür ederiz. Küçük de olsa böyle mi yani hepsi? Büyükler dondurmalık diye geçiyor. Ha. Dondurmayalım. Büyükler biraz daha. Yani orta boy ve üstü yine. Ondan kavun da olması da olur bak. Çok güzel. Pilav milav da olur. içine. Olur. Tamam. Yapıyorlar Süt öyle. helvası güzel gider içine. Süt helvası da olur. Vallahi doğru söylüyorsun. Evet. Ne tarafa doğru? Şurada peynirciler var. Oraya Evet, gidelim. evet abi, oraya doğru gidelim. Hadi gidelim. Ben bu pazara geldiğim zaman sevdiğim bir şey var. Ürünler çok taze abi. Kesinlikle bir tane kötü ürün yok. Yani şu domatesin güzelliğine bak. Kolay gelsin. Yani şu domatesleri gösterir misin Allah aşkına? Gel. Muhammed. Yani domateslerin böyle olacak abi. O marketlerde alıştığımız formu değil. Gerçek form bu. Gerçek ve bunu formu, evet abi. bunu da keserken yatay keseceksin. Dikine değil. Yani sen çok iyi bilirsin. Yatay kestiğin zaman da lifine doğru. Aynen öyle. Lifine doğru ve bol zeytinyağıyla üzerine böyle tuz, muazzam bir kahvaltı. Buradaki ürünler çok güzel ama her seferinde Bursa'dan dönerken buradan bir şey alıp dönmek istiyorum. Günün sonunda enerjim kalmıyor. Buraya gelemiyorum bir daha. Bir dahaki sefere sadece buraya alışveriş yapmaya geleceğim. Abi özellikle gelelim. Kavundaki yalnız kokuyu fark ettin değil mi? Evet abi. Dediğin gibi bazen kesiyor, rengi aynı ama Evet. kokmuyor. Kokmuyor. Koku Doğru. gerçekten de fark ettiriyor. Bak bunu parfüm yap, üzerine sıkarsın. Öyle bir kavun. Çok iyiydi güzel. abi. Of, o nasıl bir şeftali Abi ya? burada ciğerci var mesela. Ciğerci mi? Sakatatçı. Ha. Akçalar. Abi şu şeftalinin boyutuna bakar mısın? Ben buradan zeytin alıyorum mesela. Cebeci zeytincilik. Burası da çok güzel. Yani özellikle Gemlik zeytinini almak isteyen varsa buraya bakabilirler. Sen nereden alıyorsun? Burada zeytincin var mı yoksa başka Abi bir ben yerden mi? genelde sabah gittiğimiz Ayanoğlu'ndan alıyorum ama buraya geldiğim zaman da ben de Cebeci Zeytincilik'ten alıyorum. Evet, çok güzel gözüküyor. Kolay gelsin. Orası bana daha yakın diye ben orayı tercih ediyorum. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kastamonu Taşköprü Sarımsaklar tabii. Kastamonu. Kastamonu sarımsağı hem kokuludur hem lezzetlidir. Burada Saner İş Merkezi pidecimiz var bir tane. Evet. Deneyelim mi? Deneyelim abi. Ayaküstü Atalım hemen mı? vuralım. Ayaküstü bir tane pide vuruyoruz. Hadi gelin. Abi fark ettim. Pideyi ilk başta 3 tane söyledin. Evet. Şişecektik 3 tane yersek. Doğru Biz bir söylüyorsun. tanesini paylaşalım Doğru. seninle. Bölüşmelik. Bir tane biz, bir tane Muhammed'e. Ev yapımı olduğu belli zaten. Çok güzelmiş. Bir de buz gibi. Evet. Cantıklar geldi. Abi teşekkür ederiz.
Sağ olasın. Şöyle gösterelim. Sulu sulu. Aynen. Daha fırından yeni çıktı ve sürekli fırından yenisi çıkıyor. Yani hiç ara vermeden yapıyorlar. Sipariş gelse de gelmese de. Burası tarihi 50 yıl. Kardeşler Pide Salonu. Fark ettin mi abi? Buradan önce gittiğimiz yer Rumeli kardeşler. Burası Evet. Kardeşler Pide Salonu. Hep kardeşler işletiyor. Evet. Güzel. Bursalılar Hep aile işletmeleri. kardeşleriyle sıkıntı yaşamıyor Ve Bursalılar. nesilden nesile aktarım sağlayabiliyorlar demek Evet. ki. Gözüken o. Başlayabilirsin. Şöyle başlayalım abi. Sen yerken ben de senin teoterini sileyim. Evet. Eyvallah. Bizde her hizmet var. Takipçiye Abi her şimdi zaman. Bunu herkes farklı şekilde yiyor. Burada insanlar evet yorum yapabilir ama ben bunu böyle yiyorum. Napoli'de pizzayı katlıyorlar. 1-2 kere katlıyorlar. Ortasından ısırarak başlıyorlar pizzayı. Bir videonu izlemiştim hatta İstanbul'da pizza rehberinde. İtalya'da yani Claudio yapmıştı onu. Evet, Aynen. Claudio Şef'le. Claudio Şef doğrusunu gösterdi orada. Daha sonra Salvatore'ye gitmiştik. Salvatore de öyle yemeniz lazım demişti ama tabii Türkiye'de kimse öyle eliyle kıvırıp da yiyemez. Hatta bildiğim kadarıyla da pizzalarda İtalyanlar kesilmesini istemez. Pizzaların İstemiyor. dokunulmasını istemezler. Bravo, O doğru. yüzden masada herkes kendi keser. Şunu bir yaklaşabilir misin? Soğutmadan. Güzel. Biraz soğanı baskın. Hamur nasıl? Çok iyi abi. Bu hamurla her şey yenir. Her şey yenir. Evet. Bu hamur böyle öyle bir şey ki böyle pufuduk çok iyi pişmiş ya. Çok güzel pişmiş. Yani eti kurutmamışlar. Sulu sulu. Sulu sulu gelmesi çok önemli abi. Fiyatı söyleyeyim. Kıymalı 100 lira, kaşarlı 100 lira. O nasıl oluyor ya? İkisi beraber nasıl 100 lira oluyor? Vallahi çok ben de Birinde şaşırdım. et var, birinde et var, peynir var. birinde peynir var abi. Kuşbaşılı 130, kıymalı kaşarlı 150, kuşbaşı kaşarlı 170. Tamam, güzel. Adam başı 160. Bir tane cantık yedin, bir tane limonata içtin, 160 lira veriyorsun burada. Güzel gene. 160 Makul liraya. abi. Ha? 160 liraya lezzetli. Evet, lezzetli İyi bir limonata. kesinlikle. Lezzetli bir cantık yiyip Ama şimdi bak sıcak artı soğuk. İkisini normalde yazın çok yapmam da sen varsın diye yapıyorum. Şimdi yazın sonundayız biraz da. Ama ben şahsen bunu içerdim. Pideyi çok böyle sıcak yemeyi sevmem. Ben sıcak yemeyi sadece sulu yemek olarak seviyorum. evet abi. Bir de döner. Pideyi peki neden sıcak sevmiyorsun abi? Pideyi sıcak seviyorum ama kışın seviyorum. Yazın Kışın sevmiyorum. terletiyor çünkü yerken. Evet. Yani yazın genellikle deniz mahsulü, balık, soğuk bir salata, domates salatası. Bunları seviyorum yazın. Fresh, ferah. Evet yazın. Ve sindirimi kolay deniz mahsulü Aynen olduğu öyle. için. Aynen öyle. Kıymalı, etli şeylere biraz daha az ilgi gösteriyorum. Dediğime bakma bir sonraki bir önceki bölümde, bir önceki restoranda o kadar çok yedik ki orada etli. Buradan sonra 2 etli durağımız daha var. Aynen öyle. Ama Bursa demek et demek. Şimdi çok güzel bir cantık yedik. Hemen ardından da biraz böyle alışveriş yerleri gösterelim istiyoruz. Sağ taraftan giriyoruz. Buraya değil mi? Evet abi. Burası Tuz Pazarı'nın peynir ve şarküteri ürünleri alabileceğiniz alanı. Evet, Faruk ben Gıda var genelde abi. buradan alıyorum. Seha'dan. Ama Faruk Gıda'nın da peynirleri iyidir. şu karşıdaki yeni gelenler de çok güzel. Buradaki esnafın çoğu iyidir aslında. Yani kötü ürün bulamazsın çok fazla. Bak, ürünlerin güzelliğine bakar mısın? Buradan hakikaten her aldığım peynirde yani tadına doyamamıştım. Burası çok güzel. Yeni gelenler ismi. Karnımız güzel. çok şiş olmasa abi biraz Evet, tadına bakardık tadına da. bakardık. Normalde buraya geldiğiniz zaman almak istediğinizde tadına baktırıyorlar. Yakışıklı merhaba. El salla. El salla. Soldan yukarı doğru Soldan. gidelim abi. Kozağan'a doğru mu? Kozan değil abi. Ulu Cami'ye doğru çıkacağız. Ulu Cami, tamam. Tuz Pazarı'nın yukarıdan girişi. Tamam. Biz aşağıdan girdik aslında. Bu içeriden dolanıp da gelebilirdik. Ama bu kadar kalabalık yer Tekstil beklemiyordum. ürünleri var. Evet, Bu da bu tarafta Uzun Çarşı diye geçiyor abi. Sağımız. tamam. Burada da aynı kuyumcular, tekstilciler. Aslında Bursa'daki halk alışverişini buradan yapıyor. Buradan yapıyor abi. Güzel. Devam edelim. Kolay abi, gelsin. yukarı doğru. Kolay gelsin abi. Simidi çok severim abi, çıtır çıtır. Evet. Ankara'da büyüdüğüm için Ankara simidine karşı ayrı bir hassasiyetim vardır. Doğru, sen Ankara'da büyümüşsün değil mi? Evet abi. Tamam. O zaman Ankara simidi yani benim için de bu işin zirvesidir. Yani Çok o lezzetli abi. tadı Ama başkadır. tabii eskisi gibi eski lezzeti yok artık yani. Onu yapan fırınlar çok azaldı. Evet, doğru. Eskiden her köşe başında satarlardı. Şimdi maalesef satan bazı fırınlar kaldı. Konseptimiz şu, şehrini gezdir. Yani sen ne dersen, nereye gezdirirsen orayı göreceğim. Eyvallah abi. Ve aynı zamanda binlerce insana da onu göstermiş olacağız. Şimdi Bursa'ya insanlar niçin gelmeli? Yani mesela yemek için geliyorlar, Abi yemek için geliyorlar. kayak için geliyorlar. Kayak için geliyorlar. Çocuklu aileler geldiği zaman Uludağ'da güzel pist
güzeller var. Yani Tamam. güzel oteller var. Tamam. Ya Ağoğlu'nun, Yazıcı'nın, Evet. Alkoçların. Evet. Ya buralarda güzel kayak pistleri var. İnsanların güzel zaman geçirebileceği bir ortam var. Sen yapıyor musun kayak? Ben abi çok çıkamıyorum. Gençliğimde yapıyorum diyorsun. Gençliğimde değil. Bu sene çok gidemedim aslında. Geçtiğimiz sene 4-5 defa çıkma şansım olmuştu. Güzel. Zamanım çok olmadığı için çok çıkamıyorum. Dizimde menisküs olmasaydı şu anda hala snowboard yapıyor olurdum ama ara vermek zorunda kaldım. Bir de bu kilo öyle zor oluyor ya. Biz gene böyle sakin sporlar yapalım. En iyisi abi. Mesela yemek sporunda varız biz de. Güzel yemek yemeyi severiz. Varız bu sporda. Yemek vazgeçilmezimiz. Evet, kesinlikle. Yemeden gezemeyiz. Ben bir seyahati yemek üzerine kurguluyorum. Yani öncelikle nerede yemek yiyeceğim, sonra nereye gezeceğim kısmı Ama oluyor. abi önce Kozağı'nın şu an üst tarafındayız. Şuraya doğru bir geçelim abi biraz. Yoruldum. Yok çok şey indi. Ne oldu? Hızlı yürüdük. Çok sıcak indi. Tamam, gölgede duralım, tamam. Ekran başında izlerken böyle rahat gözüküyor değil mi? Ama gözüküyor ama. şehri böyle gezmeye başlayınca Yoruyor birazcık abi, zor. yoruyor. Bir de Gerçekten bu zor. Sıcakta yemek yemek daha zor değil mi? Gerçekten çok zor. Bursa'nın güzel yazısının önündeyiz. Kozağın sol tarafta. Kozağın sol tarafta abi. Ulu Camimiz orada. Kozağın burada. Bu Dur, onun ismini de söyleyeceğim. Google'dan hemen bakıyoruz ona da. Buraya ekleme abi, gözünü Tamam. seveyim. Daha yürüyeceğiz bak, Ulu Cami'ye doğru yürüyeceğiz ha. İstersen yürüyelim Yok, Ulu Ulu Cami Cami'ye doğru, şurası. orada anlat bize. Ulu Cami şurası. Şehrini orada gezdir Şu bize. büyük orası. Geldikleri zaman insanlar nerede alışveriş yapabilirler? Özellikle böyle şal almak istediklerinde veya ipek özel kumaş almak istediklerinde, ki Bursa kumaşıyla da meşhur. Genellikle Kozağı'ndan alanlar var. Abi Uzun Çarşı, Evet. Kapalı Çarşı tarafında bu ürünlerin hepsini tedarik edebilirler. Çünkü çok fazla çeşit var, çok fazla seçenek var. Bir de kaliteli ürünler var. Kaliteli ürünler var ve neyi beğeniyorsan orada önüne geliyor. Evet, o güzel bir şey. Ama ne kadar çok şey, yani insanlar dışarıda kalabalık. O kadar kalabalık beklemiyordum ben. Hafta içi bugün. Çalışmıyor kimse herhalde şu anda. Herkes geziyor. Herkes geziyor bizim Tabii. gibi. Bir biz çalışıyoruz. Burası Yıldırım Beyazıt tarafından 1396'da başlayıp 1399'da biten bir başyapıt. Osmanlı döneminin de en büyük camilerinden. Evet. 20 kubbeli bir cami. 20 kubbe. Evet. Normalde Yıldırım Beyazıt Nibolu Savaşı'nda savaşı kazanırsa 20 tane cami yaptıracağını söylemiş. Tamam. Fakat o dönemin finans durumlarından kaynaklı 20 kubbeli bir cami yaptırmış. 2 tane minaresi var zaten. Bir cami gördüğün 20 gibi. kubbe yapmış yani. Bir cami 20 kubbe ve içerisinde çok fazla hattatın yazdığı hatlar var. Ha, güzel. Aslında baktığın zaman o dönemki ekonomi sağlansın diye daha fazla cami yapmaktansa tek bir cami yapıp Evet. onu biraz daha büyük ve geniş tutmuş. Gördüğün kadar çok büyük. Büyük ve geniş tutmuş. Evet. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası arasında olan bir cami. Evet. Bursa'ya geldiklerinde mutlaka. Mutlaka gelmeleri gereken bir yer tarihi olarak. Evet. Ulu Cami turumuzdan sonra şimdi sıra neresi? Fidanan Baycan Bey kahve Tamam. soda. Kahveye gidiyoruz. Hadi. Evet, şimdi Fidan Hanım'a giriyoruz. Ben buraya ilk defa giriyorum bu arada. Ben de abi seninle beraber buraya 3. gelişim. Kozağan'a benziyor burası da. Şurada abi. İleride. Evet, İsti kahve yazıyor ya. 1890'dan beri. 1890'dan beri Evet, mi? içerisinde 12 tane bitki olan bir kahve bu. Evet. İsti şekilde yapılıyor. Her gün yeni bir şey öğreniyorum bak. Kolay gelsin Merhabalar, abi. nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Teşekkür ederim. Biz böyle doğaçlama geliyoruz. Kimseye haber vermiyoruz bu bölümde. İsti kahvenin 135 yıllık tarihi var. 1890 yılında dedemin dedesi, biz burada 5. kuşağız. Evet. Dedemizin dedesinden İsti kahveyi o zaman dedemiz bu İpek yolunda, Erzurum'da İpek yolunda deve kervancılarına yapıyor bu kahveyi o zamanlar. Evet. İşte o zamanlar bu köz ateşinde yaptığı için bilirsiniz, köz ateşinde alev çıkan alevler Doğru. üzerine koyarsanız, yani neyi koyarsınız etrafını o yalazlar, is yapar yani. Evet. İsti kahve bütün o fincanın etrafını is yapıyor. O zaman gel zaman git zaman isti kahve diye adı çıkıyor. Daha sonra ona dedemiz içine 12 çiçek özü, 12 değişik şey koyup o kahveyi farklı bir kombinasyon haline getiriyor. Kaymaklı kahve var. Yani o zamanın inovasyonu diyelim. Evet. Üstünde batmayan bir telve oluşuyor. Evet. Bu kaymaklı kahve bu sütün türevi. Biz bunu İngiltere'den getiriyoruz. Özel paketlerde geliyor böyle şeylerde. Konserve türü şeyler paketlerde Anladım. geliyor. Ondan maalesef Türkiye'de yok. Ondan ve sütle yapıyoruz o kahveyi. Çok güzel. Ama şekerli oluyor kahve. Şekerli kahve. Şekerli. Merak ediyorum ben, Antep fıstıklı kahve. Antep fıstıklı mesela normal bir kahvenin üzerine Antep fıstığını döktüğünüz zaman batar ağırlığında.
Bizim kahvemizin üstünde yoğun bir telve olduğu için zaten özelliği o. Bakmıyor. Bazı müşterimiz öyle seviyor. Bazı müşterimiz de bunu iğrenç diyor. Ağzımıza telve geldi diyor. Ama bizim kahvemizin özelliği o. Üzerinde telve oluşu. Güzel. Hem suyunu hem telvesini aynı anda içiyorsun. Bu daha çok kahve severler için geçerli. Bir de kürdanla karıştırıp içenler var. O zaman normal kahve moduna giriyor. Anladım. Onlar hafif bir kahve seviyorsanız Kafam karıştı benim. sütlü tarçınlı olabilir. Ben sütlü tarçınlı içebilirim Hı hı. ya. Garip, Sütlü. enteresan yani. O Hı. biraz daha böyle mayhoş. Evet. Daha sadedir. Orta, sade, şekerli nasıl istiyorsanız Ya da isteğe kakuleli. bağlı. Kakuleli de öyle. Gerçek Kakuleli kakule de falan. kullanıyoruz. Asla konsantre yok bizim ürünlerimizde ya. Damla sakızda da, şeyde de, kakulede de hiçbirinde şey yok yani. Ben de Gerçek. kakuleli içeyim. Kakule. Kakule ağzınıza gelecek, göreceksiniz yani. Güzel. Nasıl olsun orta, sade, şekerli, Benimki sade. sade. Ben de sütlü tarçınlı alayım. Sizinki Sade olsun. sade, Sen? Sade mi? Hayır, sade kahve mi istiyorsun yoksa böyle sütlü tarçınlı mı? süt, Antep fıstıklı var, kaymaklı var, kakuleli var. Tamam. Kaymaklı içmek ister misin? O şu anda Tamam, kaymaklı kahve o istiyorum. şekerli oluyor. Şekerli oluyormuş. Çünkü onun şeyi şeker. Tamam. O da şeker gibi çocuk zaten. Tamam. O zaman... Adın ne? İbrahim. İbrahim. Buralı mısın? Bursalı mısın? Nerelisin? Anlamda. Sen nerelisin? Aydın. Aydın'da mı yaşıyorsun? Orada çok güzel pideler var biliyor musun? Aydın'daki pideler benim aklımda hala. En çok hangi yemeği seviyorsun? Ne yemeği seviyorsun en çok? Tavuk. Köfte? Seviyorum. Pide seviyor musun? İskender yedin mi burada? Pardon, Bursa kebabı. Yedin mi? Tamam, güzel. Teşekkür ederim takip ettiğin için. Yeni videoları izle, tamam mı? Kendini de göreceksin. Beğeni pipe'la. Güzel. Enteresan en azından. Farklı. Çok farklı abi burası. Yani ben başka bir yerde görmedim istikave. Bir de hikayesi de güzel. 1839. 1890. Öyle mi? Evet. Ben 39'a çektim onu. 90 yazıyor hakikaten ya. Ne olacak bu hafıza olayımız bizim? Burada güzel kahvemizi içtikten sonra Evet. yeni rotamıza doğru yola koyulacağız. Heyecanlandırıyorsun şu anda beni, biliyorsun Evet, değil mi? çok güzel bir Bursa kebabı yiyeceksin. Gerçekten klasik mi? Yani olması gerektiği gibi mi? Olması gerektiği gibi lezzetli, Tamam. hikayesi olan bir Bursa kebabı yiyeceksin. Odun ateşi mi? Odun ateşi. Tamam. Önemli. Hikayesi de var. Hikayesi de var. Bunu oraya gidince anlatacağım. Bursa'da tabii ki de biliniyor ama dışarıdan, şehir dışına gelen insanlar diğer markalaşmış yerlere daha çok tercih ettikleri için Buraya gelmiyorlar, bilmiyorlar. buraya gelmiyorlardır. Turistik değildir o zaman. Turistik bir yer değil. Bizim de en önemli şeyimiz o zaten. Senin şehrini gezdirmenin en büyük avantajı bu. Öyle abi. Yani direkt gün yüzüne çıkartmak. Lezzetli butik yerleri Evet. herkese Neyse olacağım, boş ver. Oo, bayağı koktu kakule. Abi bir şey söyleyeceğim, bu çok üstü kalıp gibi ya. Görebiliyor musun? Şunu göstereyim. Bu arada kahveni buradan tutmayın. Tamam. Orası sıcaktır, kaynardır. Tamam, Şuradan tutarsınız. Tamam. Şeydir, soğuktur yani. tabii ki. Şimdi kahvelerimiz geldi. Bende tarçınlı ve sütlü bir kahve var. kakuleli, Kakuleli de Oğulcan'da var. Bir de 2 tane şöyle tatlımız geldi. Bu Bağdat hurması. Bağdat hurması benim Bursa namına en damağıma hitap etmeyen lezzettir. Ama sizler için tekrardan deneyeceğim. Almaz mısın? Seviyor musun sen? Ben severim abi. Hadi al bakalım o zaman. Sen yedin mi daha önce Muhammed? Yemedim. Abi çok gereksiz, ayrı bir kalori ama güzel mi? Tadı güzel abi. Kahvemi içtikten sonra devam edeceğim. Hepsini tek seferde yemek istemedim. Bence şekerpare gibi de biraz benziyor ama değil aslında tabii ki. Un var gene. Şerbetli kek gibi abi. Un, kabartma tozu, Aynen öyle. şeker, sıvı yağ, yumurta, Pek benlik değil ya. hurma. Pek benlik değil. Burada kahvemizle başlayalım bence. Ne kadar yoğun. Telvesi kalın olduğu için arada bir katman yapmış abi. Abi inanılmaz, böyle kaymak gibi duruyor üzerinde. Ben dilimi yaktım. İçtin mi bundan? Şimdi içeceğim. Onu güzel bir şeyle shake edip. Üf, Tam kokteyl olmaz mı? çok iyi. Ah, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İkramların Evet. sınırı yok burada. Biraz fazla oldu ama tam neyi istemezsen yanında biter yani. Şundan da ikram alabilir miyiz? Neyse yiyelim Biraz bari. daha? Kaloriden. O kadar da kötü gelmedi şu anda bana. Neden bilmiyorum. Tatlı ihtiyacımız varmış bence. Tatlı yazdık. Kahve nasıl abi, beğendin mi? Kahveyi beğendim.
Benimki sütlü ama tam böyle sütlü bir kahve içiyormuşum hissiyatı yok. Daha çok bu tarçın tadı alıyorum. Ben tarçını seviyorum. Tarçını yemeklerde seviyorum. İşte birçok iç pilavda kullanıyorlar. Tatlılarda seviyorum. Ben sütlacı tarçın atmayı seviyorum. En sevdiğim Fırınlanmamış. tatlı sütlaç demiştin zaten. Evet, fırınlanmış fırınlanmamış fark etmez. İkisini de çok seviyorum. Benim de en sevdiğim sütlaç. Öyle mi? Açık ara. Benim zaten kanım sana en başta ısınmıştı. Sütlaçtan dolayı demek. Oğulcan, videoları izlediğinde mesela yemekleri görünce hakikaten ben şimdi yola çıkmalıyım, gitmeliyim de diyor Canım musun? gerçekten gitmek istiyor. Madrid'e gittiğinde paylaştığın o kalamarlı ekmek benim çok hoşuma gitmişti. İspanya'ya 2 yıl önce vize başvurusu yaptığımda red almıştım. Evet. Hatta biletim ilk Madrid'de, daha sonra Barcelona'ydı. Buradan İspanya konsolosluğuna seslenmek ister misin? Neden bana vize vermediniz? Ama artık veriyorlar diye duydum ben. Çok fazla. Gerçi ben 45 tane vizem var. 4. pasaporttayım. İspanya'dan her başvurumda 3 aydan fazla alamadım. O yüzden ben artık İspanya'dan başvurmuyorum. Yani kalamarlı ekmeği gördükten sonra mesela direkt oraya ışınlanasım gelmişti. Bizim sandviç rehberini izle mesela, kanalda var. Orada da kalamar ekmek yapan bir yer Evet, var. İstanbul'da. Aynen. Masal Kokoreç. Aslan kokoreç. Son Ben- paylaştığın yerlerden biri abi. Ben onu paylaştıktan sonra birazcık şey oldu. Kapıda kuyruk oldu maalesef. Yani daha doğrusu o 4 tane işletmede her hafta sonu, her hafta içi artık fark etmiyor. Yaklaşık 3-4 haftadır çok yoğunlardı ki o video da bayağı izlenmişti. 200 bine yaklaştı neredeyse video. Yani insanlar ilgi gösteriyorlar ama bir anda yoğunluk olduğu zaman bazı işletmelere O ilgiyi kaldıramıyorlar. Evet, yani daha doğrusu ilgiyi kaldırıyor da Lezzet olarak kapasiteyi karşılayamıyor abi. kapasite üstü insan gelince, kapıda 500 kişi bekleyince sen otomatik olarak yavaş kalıyorsun bir süre sonra. Ve insanları geri çevirmek de kimse istemez. Çünkü İstemiyor. mağduriyet yaşandığı zaman gelen insan da bu sefer işletmeye karşı bir tavır takınabiliyor. Doğru. Bu iki taraf için de kötü bir şey oluyor. Kesinlikle. Ama ben tavsiyem izleyenler için videodan hemen sonra gitmeyin bence. Bir ay geçsin. Bir ay sonrasında gidin. Daha doğru oluyor bence. Çünkü hemen gidince size böyle davranmışlar, bize böyle geldi. Yani çünkü adam orada koşturmaktan porsiyonu tam anlamıyla sunamıyor. Veya eksiklikler oluyor, hatalar oluyor. Her tabağa sonuçta insan hazırlıyor. Hata payı çok yüksek oluyor. Bir de Olabiliyor abi. o kalabalıkta, o stres anında illaki hata oluyor. Yoğunlukta maalesef oluyor. Evet. Menümüz de geldi. Ne içtik? Sen sade esti kahve içtin. 125 lira. Ben sütlü tarçınlı kahve içtim. 150 lira. Ben kakuleli içtim abi. Kakuleli de 150 lira. Bunlar da ikramdı. İçecek de ikram. Bence gayet güzel. Bir tek Bence de güzel. bu kaymaklı olan pahalı. O İngiltere'den geliyormuş. Enteresan bir ürün. Onun bezi yurt dışı olduğu için abi mecbur. 200 lira o da. Aslında Gerçi çok da pahalı değil. çok da pahalı değil. Bugün gidip bir yerde herhangi bir filtre kahve içmeye kalktığında da 160-170 lira diyorlar efendim. Biz burayı bitiriyoruz. Artık yemeğe devam edelim. Bak, ara verdik o kadar, artık yiyelim. Güzel yürüdük, kalori yaktık. Şimdi kalori almaya gidiyoruz. Sıradaki durağımız Melike Döner. Çözdün bu işi Oğulcan, bir şey söyleyeyim mi? Sen bana gel, bak her hafta bir beraber çekelim bölümü. Abi kolay gelsin. Sağ ol abiciğim. Seçebiliyor muyuz? Efendim, Seçebiliyor muyuz? seçim derken ne istiyorsun? Tamam. Şaka yapıyorum abi. Sen bana bir kilo versen abi. Anlamadım ya. İstiyor musun Muhammed? Abim benim. En sevdiğin müşteri değil mi? Nakit veren. Evet, aynen. Sıcak para ne güzel. Sıcak para versinler her zaman değil mi? Geldi bana, ne istiyorsun para? Abi kolay Kolay gelsin, gelsin. hayırlı işler. Çok yemesek bir turşu suyu da içelim derdim. Valla turşu suyu güzel olurdu ama Gideceğimiz yerler olduğu için daha devam ediyoruz. onu da İstanbul'da seninle beraber abi Özcan Turşu da içmek istiyorum. Evet, orası çok güzel. Ben çok seviyorum. Bu aralar turşuculara ben kafayı taktım. Çok alıyorum eve. Abi ben de çok beğeniyorum. Burada da aldığım turşu hemen şu ileride sağda. Bak, burada tuzcular var. Çankırı, kaya tuzu. Bu şekilde değirmende öğütüyorlar. En sevdiğin turşu nedir abi? Valla ben kornişonu çok seviyorum. Ankara çubuk tektir Lahanayı ya. seviyorum. Ankara çubuk çok güzel oluyor. Bir de onu böyle Alman turşusu gibi yapıyorlar ya. Tatlı. Çok güzel iyi, oluyor. Çok iyi abi. Ağzım sulandı. Vallahi öyle. Böyle bir ortam beklemiyordum. Marş basmaya çalışıyor şu anda. İçeride bir kuş var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Etibol Oğuzcan, abi bu. Bu fazla gelmiş bize. Bize özel yapmışlar. Yani bu herkese böyle gitmeyecek. Ve
Bu şekilde verirsek, gösterirsek şey olur. Taşlarlar. Evet. Söyleyelim. Başta herkese böyle gitmeyecek çünkü. biliyorum. Şefim, Değil mi? eti bol herkese böyle mi gidiyor? Neden soruyorum? Bana özel ve bize özel olmasın. Herkese böyle bol etli mi geliyor hakikaten? Evet. Bu ne kadar abi fiyatı? Tamam abi ben çok şaşırdım valla. Osman Gazi'de Melike Döner'e geldik. İçeride dünyanın 1 numaralı döneri var. Neden 1 numaralı? Çünkü rekor kırmışlar. Guinness Rekorlar kitabına girmişler. Hikayeyi Oğulcan'dan dinleyeceğiz. Ama önümüzde 2 tane eti bol, 1 porsiyon Bursa kebabımız var. İskender demeyeceğim. Herkes İskender diyor. Bursa kebabı. Aslında İskender de denilebilir. Çünkü ağzımız alıştı artık. Yani bütün Bursalılar bile herkes İskender diyor değil mi? Doğru. Porsiyonu şaşırdın değil mi abi? Şaşırdım çünkü bu kadar fazla et beklemiyordum. Bu bize özel değildir inşallah dedim. Hayır size özel değil dediler. Herkese böyle geliyor dediler. Şunu da belirtelim. Soslu ekmek de getiriyorlar ama istenildiği zaman. Bu bayağı fantezi ama. Evet. Zaten eti bol doyurur abi. Bence de doyurur. Ben bu kadar et beklemiyordum. Şıramız var bir de. Şıramız var. Turşu, domates, bir de közlenmiş biberimiz var. Çok güzel. Dilersen önce bir tadına bakalım. Ardından buranın hikayesini anlatırız. Anlatalım abi. Tamam. Önümüzde 1 porsiyon eti bol var. Eti hakikaten bol. Yani öyle bol ki kendim evde hazırlasam bu kadar et koymam öyle söyleyeyim. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorsun galiba. Lezzete odaklandım abi. Kendimi kapattım, lezzete doğru ilerliyorum. Sen buraya ne sıklıkla geliyorsun? Abi 2 haftada bir kesin gelirim ben. Bütün Bursalıların kendine özel her hafta gittikleri bir yer var değil mi? Kebapçı var. Dolayısıyla böyle kimisi başka yeri seviyor, kimisi burayı seviyor, kimisi farklı dükkanları seviyor. Senin sürekli gittiğin bir burası var bir de Burası var, bir de Nurullah Kebap var. Nurullah Kebap var. Ama ikisi farklı biraz daha değil mi? Evet, farklı. Yani Melike birazcık daha ne kalıyor? Yani kıyaslama yaparsan Nurullah'a göre. Sürkülesi fazla Melike'nin. O yüzden hem Evet. daha büyük et hem sürekli olarak kesildiği için de kurumuyor. Evet, kurumuyor Yani abi. o çok önemli bir şey bence dönerde. Kesinlikle. Ama tabii şöyle bir şey de var. Şimdi biz direkt buraya geldik. Senin daha önceki çekimlerinde gittiğin farklı kebapçılar vardı. Tamer vardı, Hüseyin Hüseyin vardı. vardı. İkisi de çok iyiler bence. Ki ben normalde gittiğimde, yani Bursa'ya geldiğim zaman Tamer'de yemeği tercih ediyorum. Çünkü et kalitesi iyi. Ben keçi tereyağını seviyorum. Onun ürünleri kaliteli. Burası da bu arada gördüğüm kadarıyla hani halk çok fazla rağbet gösteriyor buraya. Hiç turist görmüyorum. Bence Bursalılar geliyor. Yani dışarıdan gelenler değil, Bursalı aileler geliyor çok fazla buraya. O yüzden bu da bence önemli. Hüseyin'e de mesela öyleydi. Turist çok fazla gitmezdi. Bursalılar çok Evet, giderdi. Bursalılar daha çok giderdi. Burada hikaye birazcık enteresan. Hikaye birazcık enteresan. Eyüp abi de çok farklı bir karaktere sahip bir kişilik. Melike Döner'den önce buranın ismi Merve Döner'di. Evet. Ama farklı bir dükkandaydı. Bu arada kızların ismi. Evet, kızların Yani ismi. bir kızı Merve, bir kızı Melike. Melike. Eyüp abi bu işe el arabasında başlıyor. Şu an dükkanın bulunduğu yerde başlıyor. İşleri yetişemediği için konumunu değiştiriyor. Farklı tarafına gidiyor Bursa'nın. Orada da aynı şekilde ilgi, alaka, rağbet görüyor. Farklı bir tarafına çıkartıyor. Kalabalıktan kaçıyor yani. Kalabalıktan kaçıyor. Müşterisi gene onu buluyor. Onu bulduktan sonra arabayı başkasına veriyor. Farklı bir araba alıp şu an dükkanın bulunduğu konuma yakın bir yere geliyor. Beni bulamazlar diye. Gene müşterisi onu buluyor. Daha sonrasında da dükkana geçiyor. Dükkanın ismi de Merve Döner oluyor. O şekilde ilerliyor. Merve Döner'den Melike Döner'e Melike Döner'e çeviriyor. geçiyor, evet. Tamam, güzel. Ama tabii ki Eyüp abinin tarzı da farklı bence. Yani diğer kebapçılar gibi değil. Biraz kuzu ağırlıklı bir döner yapıyor. Çünkü birçok dönerde gördüğümüz kadarıyla dana kullanılıyor. Evet. Yani karışım kullanılıyor. Ama burada full kuzu. Kuzu çalışıyor Eyüp abi. Evet. Yani neresini kullanıyorsun dedim. Bütün parçalarını Kuzunun kullanıyor bütün parçasını kullanıyor. Hepsini dönere Vallahi çok güzel. takıyor. Şey hikayesi enteresan tabii. Yunan döner konusunda en büyük döneri takıp Guinness Rekorlar kitabına girince Türkiye'de bizim yapmamız lazım diyorlar ve Bu işi Eyüp abi yapıyor. Eyüp abi yapıyor onu. Hem de 2005 yılında. 2005 yılında 20 yıl geçmiş ya. çok ciddi yani biz zaman önce yapıyor yani o zamanki teknolojiye göre. Şu an çünkü yapmaya kalktığın zaman o ocakları yapman kolay olabiliyor. Taktığı kilo da az bir kilo değil. 2 ton 698. Abi inanılmaz bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Onu pişirebilmek için farklı bir pişirme ünitesi yaptırıyor. Kesinlikle, bir de bunun tedariği için de 240 tane kuzu kesiyor. Abi ne demek ya? Ciddi bir işçilik. İşçiliğin haricinde bir de böyle onları şurada bir televizyonda gösteriyorlar. Eski haberlerde çıkan videoları gördüm. Hani inanılmaz. Döner dizerken bile 10 kişi sürekli olarak etleri kenara ayırmaya çalışıyorlar. Çok büyük abi. Eni Ve 1.70 abi.
Eni 1.70 inanılmaz bir şey yani insan boyunda ve onu tek seferde döndürüyor. Yani farklı boyutlarda döner takarak bir günde 2 ton 698 kilo değil. Tek bir döner yapıyor onu. Çok zor bir iş. 2,5 ton ya. Bir de kömür ateşinde. Kömür ateşi bir de. 2,5 değil. ton araba ağırlığı yani Gazlı resmen. ya da elektrikli bir ocak da değil. Değil. Hakikaten helal olsun. Ve o rekor hala devam ediyor. Şu an devam ediyor abi. Ben biliyorum aralarda böyle döner rekoru kırdık diye paylaşıyorlar bazen de 1 ton, 1,5 ton falan. Onlar rekor sayılmaz. Şey çok güzel. Bir kere tereyağını mutfakta koyuyorlar. Masada koymuyorlar. Yani bir şov yapmıyorlar burada. Ve doğru şekli bence bu. Çok güzel karışmış birbirine. Yani ekmek, döner, üzerindeki et, sos Kuru değil abi ekmeği. kuru değil. Domates sosu birazcık böyle salça tadı geliyor gene. Ama onun haricinde ekmek çok güzel ıslanmış. Gerçekten damakta eriyen bir kıvamda. Tereyağının kokusu çok güzel geliyor. Rayasını çok güzel veriyor. Et bence gayet yeterli. Ki ben az önce fiyatlara da baktım. Bu fiyatlara herhalde Bursa'da servis yapan yoktur. Uygun kalıyor yani. Daha doğrusu çok pahalandığı için Turistik artık. bir yer olmadığı için abi. Evet, muhtemelen. Fiyatlar Yani- ondan biraz daha uygun. Yani şimdi bazen görüyoruz porsiyonu böyle 800-900 liralara çıkmaya başladı. 100 gram, 120 gram, 900 lira deyince birazcık fazla oluyor. Açık ve net söyleyeyim. Ama burada hakkını istiyorlar bence. Hatta doğru fiyat vardı burada. Söyleyeyim. Mesela bunlar eti bol değil, normal porsiyon. Bir porsiyonda 120 gram varmış, 300 lira. Yani olması gereken döner porsiyonunu şu anda her yerde 450-500 lira civarı. Evet. 300 lira istiyorlar. Bence ucuz. Bu Uygun kalıyor. kıyma olduğu için abi biraz daha uygun fiyata satılıyor. Tabii ki de sonuçta saf eti işledikleri için saf ette böyle kayıp oranı daha fazla oluyor. Evet Ondan de- dolayı da belli bir fiyata satıyorlar. Oğulcan bak şimdi duble porsiyon 250 gram 600 lira. Zaten dışarıda X bir yerde 120-130 gram İstanbul'da ye mesela iyi bir dönercide. 120 zaten üstüne 500, çıkan yok. 500-600 lira Genelde veriyorsun. 120. Evet. 90, 120, 180 diye gidiyor. 250 gram. Bence gayet uygun. Hamburger diyor o ne ya? Döneri şeyi mi? Evet abi. Hamburger ekmeğine mi? Evet. Hamburger Dürüm. ekmeğine döner yapıyor. 150 lira. Dürüm 90 gram 140 lira. Yarım ekmek 120 lira. Abi bu fiyatlara hakikaten halk gelip iyi olur yani. O yüzden büyük takıyor diğerlerine göre. Çünkü herkes yesin Sirkülasyonu istiyor. fazla. Sirkülasyon fazla. Yani ucuz o yüzden sirkülasyon fazla. Ama şey güzel. Soslu tereyağlı pide 40 lira. Mesela bu 40 liraymış. Ama tereyağlı abi. Şu fantezi dediğim pideye giriş yapalım mı? Bunu böyle etle alacağım. Abi bir şey söyleyeceğim. Normalde mesela porsiyona domates sosu, domates salçası birazcık fazla geliyordu ama bundaki biraz daha tereyağla beraber özdeşleşmiş. Çok daha iyi geliyor bu. Sen demin abi az yerim bir porsiyonu bölüşelim diyordun bana az önce. Ama güzel galiba değil mi? Çok iyi abi. Abi gerçekten güzel. Bir de yanındaki yoğurt da güzel. Onu da belirtmekte fayda var. Beni korkutan bir durağımız daha var. Orada da çok güzel etler yiyeceğiz. İnşallah onlar yer kalır. Bizde her zaman yer var merak etme Olcan. Yedek depoyu açarım senin için merak etme. Bunu ben var ya affetmem. Biz seninle bundan 2'şer tane yeriz. Net. Kesin. 2 tane yeriz. Üzerine bir de orada tatlı var. O Sağ tatlıdan bacak, yeriz. ben sol bacaklı sen dışarı çıkartırsın. Dışarı çıkardık. Sığmıyoruz ki. Oğulcan'la bu masaya oturduk. Dedim ki Oğulcan farkında mısın? Omuz omuza oturuyoruz. Bir bacak dışarı. Sanki Fiat Biste oturuyormuş gibi böyle. Antalya'ya kadar beraber yolculuk yapacakmış gibi. Birer bacak dışarı çıkartıp da yemeğin, Birer bacak dışarıda yemek yiyoruz valla. Başka türlü yemeğin olmuyor. tadını öyle vardık. Sığmıyoruz valla. Adisyonumuz geldi. Kebaplar 600 lira. Yani porsiyon başı 600 lira ve 220-230 gram et var. Yarısı kuşbaşı. Yarısı kuşbaşı. İnanılmaz bence. Yani 600 liraya bu kadar fazla et yemek muazzam bir olay. Şıra 50 lira ve 40 liraya da soslu ekmeğimiz Şurası var. çok lezzetliydi yalnız abi. Şırası gerçekten güzel. Biz burayı bitirmeyelim çünkü et yemeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Biz buradaki keyifli yolculuğumuzu, Bursa'daki yolculuğumuzu Oğulcan'ın izinde şehrini gezdir diyerek devam ediyoruz. Son durağımıza gidiyoruz. Ne yiyeceğiz? Et diyeceğiz abi. Et Sürpriz. yiyeceğiz. Bir de söyle bari beğensinler videoyu. Beğenip, hype'layıp, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki durakta görüşürüz. Son durağımız olan Serkan Et Mangal'a geldik. Burası Oğulcan için önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü sürekli alışveriş yapıyoruz. Sürekli buradan alışveriş yapıyorum. Hem eve hem dükkana. Süper.
Neyle başlayacağız? Burada önümüzde bir sürü et var şimdi. Hani sanki bugün hiç et yememişiz gibi. Sen bütün etlerden söylemişsin bu arada. Abi bütün etlerden Teşekkür ederim. söyledim uykuluğumuzu yapalım diye. Evet. O yüzden bütün etlerin tadına bakmanı istiyorum Tamam. özellikle. Neyden başlayacağız? Şimdi burada bir bonfilemiz var. Bonfilemiz var abi. Üzerine sade yağ döküyorlar. Sade yağ. Evet, sade yağ. Bursa'da çok meşhur olan bir üründür bu. Bursa'da değil, her yerde meşhur. Şimdi şöyle. Ama buraya özel diyorsun. Buraya özel bir üründür. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Ne demek? Bunu nasıl yapıyorlar? Abi bunu öncesinde bonfileleri ızgarada pişiriyorlar. Tamam. Pişirdikten sonra sıcak tabağa alıp üzerine sade yağ döküyorlar. Hava kararıyor bu arada, görüyorsunuzdur. Şu anda saat... Bak bu et güzel. Çünkü doğru pişirilmiş, üzerindeki yağ damakta çok güzel bırakıyor kendini. Ben normalde bu tarz şeylere çok sıcak bakmayan bir insanım ama Bursa'da bu kültür var. Ve Bursa'da iyi et yapan mangalcılar var. Burası da onlardan biri olduğu için şu an buradayız abi. Vallahi süpersin. Güzel durak. Galiba şöyle, yani eskiden burada değillerdi. Dükkan Burada neredeydi? değillerdi. Aslında 1980'lerin sonlarından itibaren Tuz Pazarı'nda kasaplık yapıyorlardı. Altun Kasap diye. Tamam. Bugün geçerken zaten sana da göstermiştim. O yer aslında buranın sahiplerinin de. 2018'de orayı devredip buraya gelip et mangal işine giriyorlar. Burada sadece et mangal ürünleri yapıyorlardı. Daha sonrasında restoranı büyütüp, restore edip bu hale getiriyorlar şu anki haline. Güzel. Peki Altun kim? Serkan kim? Şimdi Altun buranın sahibi. Tamam. Serkan da burayı devraldıkları adamın ismi. İsmi. Serkan'ı devam mı ettiriyorlar? Serkan ismini devam ettiriyorlar ama Serkan diye biri yok. Serkan ismi de Serkan diye biri yok. O zaman şey gibi oluyor bu. Mandosi ama foto Esat. Değil mi? Buraya Mandosi yazıp kendine Esat deyip Kadir ismiyle olmuyor yani. Kardeşim. Şimdi burada hem kasap var. Yani evlerine alışveriş yapabiliyor insanlar. Aşağı tarafta kasap, evlere alışveriş yapılıyor. Yukarıda da kasaptan gelen etleri seçip pişirebiliyorlar. Boğazıma takıldı. Tamam, ben sana soru sorarım, boş ver. Sen bitirince sen cevapla. Çocuk Küçük küçük keseyim. sesi değişti bir anda. Adam yiyici. Küçük atmadı ağzına. Hepsini ağzına atınca. Lezzet patlaması için tek parça attım. Yağın ekmek bana bilirsin. Kalp koruyucu. Doğru ama şu anda girmeyeceğim. Şu an kalbimi korumak istemiyorum. Şu an midemi korumak istiyorum. O yüzden birkaç tane farklı etten yiyeceğim. Bu arada Tuz atabilirsin abi biraz. evet, ama bir tuzsuz tadına bakayım. Çok güzel pişmiş. Yani yağıyla beraber bu kuzu sırt galiba değil mi? Evet, kuzu sırt. Ben bu sene abi MasterChef'te kuzu sırt yapıp 3 evet almıştım. Evet. Etler burada mıydı? Etler buradan gitti İstanbul'a. Yani o programda kullandığın et buradandı. Evet, buradan aldım bizzat oraya götürdüm. Burada hayvancılık var mı? Var. Kendi çiftliklerinde süt danaları besliyorlar. Ama şu an tabii ki de O zaman yok desene oğlum. Kurbanlık mı var sadece? kurbanlık var, evet. Tamam, peki. Etler Balıkesir'den mi? Evet. Güzel. Yani buranın şeyi güzel mesela, lokasyon çok güzel. İyi ürüne ulaşma konusunda sadece şey için demiyorum, et için demiyorum. Yani hayvancılık var, tarım var, sebze meyve de çok iyi. Bugün Tuz Pazarı'nda gösterdik yani gerçekten. Normalde halde o kadar tazesi vardır mutlaka ama oradan gelen en tazeleri aynı gün Ve lezzetliydi abi. aynı gün sunuluyor insanlara. Bence evet, çok lezzetli. Kavun nasıldı ya? Onu unutamam. Evet, o kavun gerçekten güzeldi. Bak bugün almadığıma pişman oldum ama ceviz aldım. Şöyle bir lollipop ikram edeyim abi. Lollipop. Evet. Kuzu küşleme. Dış tarafı da kuzu kuyruk yağına sarılı. Güzel. Harika. En ihtiyacımız Şöyle. olan şeylerden bir tanesi. Bayağı sulu sulu bu, çok güzel. Bunu nasıl yiyeceğiz, böyle mi? Direkt abi. Güzel. Buna benzer bir şey mesela Gaziantep'te yemiştim. Kuyruk yağına sarılı gene kuzu küşleme. Oradaki de çok lezzetli ama bu da çok güzel. Bu bir de böyle ince olduğu için, yani çok kalın olmadığı için ızgarada az tutulmuş. Dolayısıyla sulu pişmiş. Sulu kalmış abi. Evet, Çok lezzetli. güzel. Baksana, parçalanıyor. Son durağımızda seni ete doyuracağım demiştim. Niye o kadar sinirli söyledim bunu anlamadım. Oğulcan'la bugün gerçekten kamera kayıtta olsa da olmasa da o kadar çok sohbet ettik ki. Aynı takımı tutuyoruz, aynı şeylerden hoşlanıyoruz, aynı yemekleri seviyoruz. Böyle birazcık böyle şey, sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. O yüzden çok sevindim. Gerçi benim takipçilerin içinde çoğu kişi böyle, yani yolda kimle karşılaşsak herkes böyle şey diyor. Abi sanki 40 yıldır seni tanıyorum gibi, arkadaşımsın gibi. Evet ama ben tanımıyorum çoğu kişiyi. Ama nihayetinde insanlarla bir araya geldiğimiz zaman çok güzel oluyor, çok keyifli oluyor. Ben o yüzden hem sana teşekkür ediyorum hem de izleyenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kanalın izleyici kitlesi başka hiçbir kanalda olmayan bir kitle. Yemekten anlayan kitlenin bilinçli yemek yemek olayı var ya, gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çünkü kime ne anlatıyorsun derler ya, hakikaten kime ne anlattığımı çok iyi biliyorum. Kime anlattığımı da çok iyi biliyorum. İzleyenlerin de bunu anladığını düşünüyorum. Yani çünkü ben bir tabak ucuz diyorum mesela, alta gelen yorumlarda evet gerçekten ucuz diyorlarsa
onun Türkiye şartlarında nasıl zor olduğunu biliyorum. Şimdi sen işletmecisin aynı zamanda. Evet. Bir işletme sahibi olmak çok kolay bir şey değil. Zor abi. Yani her zaman vatandaş tarafından bakmamak gerekiyor, işletme tarafından da bakmak gerekiyor. Her iki tarafta yalnız bence. İşletmeci de yalnız, vatandaş da yalnız. yalnız. Çünkü kimse sahip çıkılmıyor bize yani. Hakikaten ben ucuza yemek yemek istiyorum. Sen de ucuza yemek vermek istiyorsun belki. Daha fazla insana Ama vermek mevcut istiyorsun. şartlarda veremiyorsun. Mevcut şartlara veremiyoruz aynen. Çok Çünkü kötü bir şey. ham madde pahalı. Ham madde pahalı, İşçilik işçi pahalı. pahalı. Türkiye şartları birazcık. Kiralar pahalı. Ya daha girmeyelim o konulara. Bence Detaya eğlenceli. girersek şu gülen yüzümüz değil. Aynen Üzüntüye öyle. dönüşür. O yüzden eğlenmeye bakıyoruz. Yani gülmeye bakıyoruz. Zevk almaya bakıyoruz bazı şeylerden. Ama her şeyin değişeceği umuduyla diyelim biz. O yüzden yurt dışına gittiğimiz zaman şaşırıyoruz. Yani şaşırmıyoruz aslında da. Yani verdiğimiz paralar genellikle yurt dışında içimize oturmuyor. Çünkü lezzetli bir şey yiyoruz. Türkiye'de lezzetli yemek yeme potansiyelimiz azaldı. Her şeyin ikinci kalitesine, üçüncü kalitesine dönmeye başladı işletmeler. Maliyetleri düşürmek için. Ama bu toplumun beslenme alışkanlıklarını değiştiren ve gerçekten kötü beslenen bir toplum haline getiren bir şey oldu bu. Bunu değiştirmemiz lazım, durdurmamız lazım. O yüzden ben çok zorlanıyorum mesela iyi işletme bulmak konusunda. İyi ürün kullanan işletmeyi aramak için çok çaba sarf ediyorum. Bazen ben hastalanıyorum. Yani deneme yapıyorum çok fazla etrafta. Rahatsız olmuyorsam eğer orayı tavsiye ediyorum. Çünkü yemek yerken her zaman lezzetli abi. Yağlı bir şey yediğinde çok kötü bir şey olma şansı yok. Yemeğin iyisi yedikten sonra anlaşılır. Yanmıyorsa, zarar vermiyorsa. Yani sadece o da değil. Gece rahat geçiyorsa diyeyim ben sana. Evet. Pirzolaya elle girelim bence. Çünkü çok güzel. Burada pirzolaların hepsine baktım bu arada. İçlerine çok güzel yağlı olanlar da vardı. Bugün birazcık fazla yediğimiz için az yağlı olan seçtim ama bence pirzola demek yağlı demek. Yani yağlı olması gerekiyor. Burada çok güzel parçalar vardı. Yani sadece yemek yemeye değil, aynı zamanda alışveriş yaptığınızda evinize alabileceğiniz çok güzel etler var. Ben orada bir steak gördüm. Pakette hepsi ayrılmış. Dallas çok güzel. Üstündeki mermer dokusu vesaire. Hem öyle bir de dinlendirilmiş et farklı oluyor bence. Her yerde bulamıyorsunuz. Bu tarz yerlerde bulabiliyorsunuz Ya işte. burada bir de kişiye özel şekilde vakumlanıp da rahat şekilde tüketimi de sağlanabiliyor. Et vakumlandığı zaman renk kaybı olmaz. Renk kaybından kastım da şu, yani hava aldıkça et çürüme yapar. Doğru. Burada havayla akışını kestikleri için öyle bir muhafaza sistemleri de var. O da Çok güzel güzel. aslında. Poşetten çıkaracaksın, ızgaraya atacaksın, bitecek. Bu kadar. Basit. Güzel. Elle yiyoruz. Elle abi. Pirzola elle yenir. Kibarlığı ben Ayanoğlu'ndan sonra bıraktım. Geçenlerde mesela bir yere yemeğe gittim arkadaşlarımla. Herkes pirzola söyledi. Kimisine böyle yağ fazla geldi. Yani yağlı kısmı fazla geldi. Kimse yemek istemedi mi? Abi herkes bıraktı, ayırdı. Yani ben gözünü seveyim yapmayın diyorum. Yani o zaman sadece et yiyecekseniz pirzola söylemeyin. Yani bunu söylüyorum. Çünkü pirzola demek yağlı demek. Şimdi hep böyle söylüyorum ama kolesterolü arttıran bir kanal gibi olacağım. Herkese farklı tavsiyede bulunuyorum. Her zaman değil tabii ki ama pirzola ara sıra yiyorsanız yağlı yemeniz lazım ve et özellikle yağlı olması lazım. Döner yağlı olması lazım. Bunlar hep böyle her bölümde söylediğim şeyler ama gerçekten doğru şeyler bence. Yani bence değil sadece, doktorlar da öyle söylüyor. Beyin sağlığı için pirzoladaki eti yemen lazım diyor. Hayvansal yağ olması lazım diyor. Ne diyorsun? Ya şöyle abi, yağ, evet ben de çok yağ seven biri değilim. Bazen ağızda büyüyebiliyor ama ya burada mesela şu an tükettiklerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Kuyruk yağını da çok tüketen biri değilim. Doğru. Ama yediğim zaman ağzımda dağılıyorsa bu beni rahatsız etmiyor. Ben bunu yiyebiliyorum. Bu da önemli bence. Pişirilme şekli de önemli. Seninle şey konuşuyorduk ya, hani iyi bir burgerde nasıl pişmeli? Az pişirenler var, orta az pişirenler falan var. Burgerde kesinlikle bence orta pişmeli, az pişmemeli. Yani pembe olmaması lazım. Bazı yerlerde mesela çok pembe koyuyorlar, gitmiyor. Abi florayı bozar. Bozar. Problemli. Bence de abi direkt orta pişmeli. Ya da orta iyi. Ben şimdi ortayı seviyorum. Tamam. Orta iyi sulu. Benim her zaman tercihim. Orta iyi hamburgerde gerçekten güzel oluyor. Orta iyi sulu. Az orta, bunlar benim için problem. Zararlı. Bir de devamlı tüketimi varsa eğer sağlığa zararlı. Abi bu programın izleyenlerin yarısından fazlası devamlı et tüketimi var. Bak, hatta bazılarının her gün tüketimi var. Yani etten daha fazla tükettiği bir şey olmayanlar da vardır eminim yani. Bir dakika. Köfte de çok güzel. Aslında konuk oyuncu gibi duruyor Evet. ama başrol aday. Kesinlikle bugünkü yediğim yemeklerde mesela ekşili köfte, onu 1 numaraya yazarım her zaman. Ama bu da 2 numaraya girer. Bak o kadar et olmasına rağmen 2 numaraya girer. Evet. Çok güzel köfteymiş. İçinde hiç katkı yok, bir şey yok belli. Etin tadını alıyorsun, sulu sulu. Bak hala kaç dakikadır bekliyor.
Hala suyu donmadı. Muhtemelen kendi iç yağıyla pişmiş. Yağlı bir de. Şey de değil ya, yağsız bir köfte de değil. Güzel. Ekstra bir şey eklendiği zaman abi dediğin gibi donuyor. Ya mesela sucuklarda nasıl oluyor piştikten sonra donmalar başlıyor. Sucuk da mesela manda sucuğu çok güzel oluyor ama eğer özel yapılmışsa ki geçen sene ben bir tane Trakya'da Çevirmeci Ömer var. Çevirmeci Ömer'den aldığım bir sucuk var. Abi aman Allah'ım yani o sucuk benim bugüne kadar yediğim en iyi sucuklardan biri. Tavada başka hiçbir şey gerek yok. Çok azıcık pişirmeye başlıyorum. Çok azıcık su koyuyorum dibine. Yapışmasın diye. Yapışmasın diye. Onun haricinde böyle ters düz çok da uzun tutmuyorum. Abi inanılmaz. Bak o ekmeğin arasına koy. Güzel bir tatlı ketçap koy. Sabaha kadar yersin. Yumuşacık. Yumuşacık. Et tadı alıyorsun. Ama doğru da pişiriyorsun abi. İnce Tabii. küçük su koyarak. Kesinlikle. Bazıları yağ döküyor. Yağda pişiriyor. Bu sefer sertleşme, kabuklaşma yapıyor. Sucuğa yağ koyulmaz arkadaşlar. Dokusunu bozuyor. Sucuğa yağ koyulmaz. Hangi sucuğa yağ koyulur? Onu H-Talks'ta Hasan Arda Kaşıkçı anlatmıştı. 3 numara kalitedeki böyle yani en son kalitedeki sucuğa tavayı yağlayacaksın ki lezzetli gelsin. Ama onun haricinde kaliteli sucuğa hakikaten hiçbir şey gerek yok. Kendi yağıyla çok güzel pişiyor. Haydari. Tamam. Mutlaka dene abi. Güzel mi? Çok iyi. Haydari Boran yani. Biraz sulu. Uzanamadım. Beklettik diye belki de. O Acılı ezme. Evet. Üzerine ceviz takviyesiyle. Fark ettin mi abi? Ekmeği az tükettik. Ya da burada hiç yemedik. burada hiç yemedik ki. Gelmeden önce Melike'de ekmeğe doyduk. Doğru, doğru. Az tükettik diyor. Ben de ekmek mi yedik bugün? Bu ekmekleri de donuk getiriyorlar ama burada pişiriyorlar. Dolayısıyla masaya geldiğinde sıcak ekmek kokusuyla geliyor. O güzelmiş, bayağı acıymış bu ya. Müşteriye göre pişiriyorlar ekmeği. Müşteriye göre derken? Müşteriye göre derken şimdi şöyle. Ya bugün şov yapıyor ya. Evet. İçeride belli bir masa sayısı var. Ona göre fırına atıp pişiriyorlar. Sıcak gidiyor müşterinin önüne. Ha, kişi sayısına göre diyorsun. Evet, kişi sayısına göre. Beni görünce abi sana biraz daha kavruk yapalım demiyorlar yani. Ya, Tamam peki. müşteri devamlı sıcak ekmek tüketsin diye. Güzel. Vallahi ben çok doydum ya bugün. Bakıyorum neden yesem diye. Sonra kendime dedim ki dur onu yeme yani. Daha fazla yeme. Gözüm kesmiyor. Değil mi? Salataya mesela daha giremedik. O salatadan da ayıp olur. Zeytinyağı verir misin oradan bana? Hemen. Ya bunu hazırlayana ayıp olur. O yüzden yememiz lazım. Bu Şöyle- salatamızda Şöyle dökeyim abi. tabii Kuş üzümü, ceviz, tulum peyniri, Akdeniz yeşillikleri, çeri domates ve salatalık süsüyle. boşalttı şey. Tulum Hani peyniri salata. bekliyorum dursun diye Ben de. zeytinyağını severim abi salatada. Tamam ben de severim de sen bayağı şirkete zararsın ya. Gelen müşteri olarak. Nar ekşisi mi o? Evet, sever misin? Severim ama sanki biraz fazla boşaltacak gibisin. Korktun değil mi? Oğuzcan tamam yeterli. Bence de yeterli. Evet salatamız güzel bu arada. Peynirli, mısırlı, kuş üzümlü. Bu tam bir steak yanına gidecek salata. Bir de şurada Peynir bize özel sadece Bitlis'ten bize üretiliyor. Bitlis'ten size özel peynir geliyor. Evet, bunun için, bu salata için. Ne peyniri diye geçebiliyor musun? İşte normalde Erzincan tulum diyorlar ya. Evet. Bu biraz Bitlis tulum. Bu Bitlis'te üretilen tulum. Ya Bitlis'te toprak altında üretilen. Toprak altında bekletilen. Tamam güzel. Bugün çorba oldu mide değil mi? He? Hayatında yemediğin yemeği yedin. Ama şöyle çok bunaltmadı. Az yedik harbiden abi. Allah razı olsun. Evet salatamızı şöyle kenara alıyorum. Onun da tadına bakalım. Detoks. Detoks mu? Başladık mı? Başlayalım abi. Bugün detoksumuza. itibariyle. Zeytinyağı yakışmış değil mi abi? Bol yakışmış. Çok güzel olmuş. Valla Oğulcan, bugün için çok teşekkür ederim. Yani şehrini gezdir konseptinde ilk senle başladığım için çok şanslıyım. Hem eğlendik hem de çok güzel yemekler yedik. Gerçekten bana güzel öncülük yaptın. Ağzındaki lokman bitirene kadar konuşabilirim ben böyle. Problem değil. Seni bekleyebilirim. Çünkü bu işin eğlencesi bu. Yani ben sabaha kadar konuşurum. Ne anlatmak istiyorsam anlatırım. Hiç problem değil. Sen bitirebilirsin ağzındakini. Gerçekten teşekkür ederim. Yani bugün çok emek harcadın. Hem de daha öncesinde bir haftadır neredeyse konuşuyoruz. Abi ben planı yapıyorum merak etme dedin. Hiçbir şeye karışmadım. Çok eğlendiğimiz bir bölüm oldu ama gerçekten. Yani sizin kamera arkasında görmediğiniz alanlarda da çok güldük. Çok eğlendik. Sana sözüm var. İstanbul'da Po Burger'e geleceğim. Ama ne söylüyorsam, ne düşünüyorsam söylerim biliyorsun. Biliyorum abi. Yani, Bu şeffaflığına ben bugün şahit oldum. ama şöyle söyleyeyim. En azından bunu söylememin sebebi sen bazı şeyleri benim tarzıma göre, benim damak zevkime göre söylerim ama bunu dikkate alıp almamak işletmelere kalmış oluyor. Sana ayrı söylerim çünkü senin daha iyisini yapmanı isterim bundan sonra. Teşekkür ederim. Zaten bundan abi. sonra iletişimi koparmayız. Sen de İstanbul'a geldiğin zaman beraber yemek de yeriz. Ben de sana bir turu düzenlerim. Güzel olur. Çok mutlu olurum. Öncelikle abi buraya gelip
Benle beraber şehri gezdiğin için ben sana teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sana zaten bunu yazmıştım. Sen de bana geri dönüş yaptın. Hatta şaşırdım. Evet. Geri dönüşe geçince ve bu çok kısa süre içinde oldu. Ben zaten bu planı yapıyordum aslında. Yani şehrini gezdir konseptini çok uzun zamandır planlıyordum. Sen üzerine mesaj atınca hadi dedim başlıyoruz. Çok da güzel bir adam mesaj atmış. Seni tanımış oldum. O yüzden çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Güzel bir çekim geçirdik. Evet, eğlenceli. Birazcık heyecanlıydım. Nasıldı peki? Anlatsana birazcık. Abi ilk gelirken sabah heyecanlıydı. Hatta Evet. kendime bir metin yazmıştım not defterine. Böyle girerim, konuşurum falan filan. Süpersin vallahi. Çok iyi. Daha sonrasında baktım olayı hiç öyle değil. Öyle değil. Doğaçlama ağızdan ne Aynen. çıkarsa devam edeceğiz. Aynen öyle. İlk böyle işte ilk sabah kahvaltı mekanında böyle biraz hala şeyim vardı. Üstümden atamamıştım. Tabii o tedarik zincirini falan attım. Tedarik zinciri falan orada. Ondan sonra doğaçlama girmeye başladıktan sonra bir rahatlama geldi. Bizi Rumeli lokantası bozdu. Orada başladık abi bağırmaya çağırmaya. Orada o kalabalıkta ve yemek kalmayacağını hissettiğim anda kendimi kaybettim. Zaten açılmaya başladım. Aç kalacağız abi. Gelmen lazım. Tezgah bitiyordu. Tabii. doğru. Zor yakaladık ucundan Hakikaten öyle. ekşiliği falan. Gerçekten. Ben oraya bir daha geleceğim. Ama sabah kapıda yatmaya başlayacağım. Kombine hani Fenerbahçe Galatasaray maçları olur ya sabah 5'te sıraya girerler. Aynı o şekilde sabah gireceğim oraya. Bursa'ya geldiğiniz zaman bu lokantaları gezebilirsiniz ama daha önceki Bursa rehberlerine mutlaka bakın. Çünkü 2 tane yapmışız. En son 2,5 sene önce olmuş bu kanalda. Evet. Bayağı geçmiş zaman. 2023 Mart. Bak hala hatırlıyorsun. Unutmam. Helal olsun. Süper. 2023 Mart'tan beri video çekmemişiz Bursa'da. Ayıp bize. Bence bir tane daha Bursa gelir. Gelir abi. Kışın gelir bence. Güzel olur. Kışın Uludağ'a da çıkarız beraber. Kayak da yapar mıyız? Yaparız. Tamam. Bir board yaparız ya beraber. Deneyeceğim bu sefer. Abi kapanışı ben yapabilir miyim? Tabii ki yapabiliriz. Ayaküstü lezzetleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bursa'dan hepinize kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz Onur abimle. Tabii ki. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, hype'lamayı unutmayın. Nasıldı? Hani biraz böyle şey gibi oldu. Korkutuyormuş gibi oldu ama. Neyse sen sempatik adamsın. Herkes çok eminim beğenmiştir videoyu. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bol bol her hafta içi paylaşımlarımız oluyor. Ayaküstü Lezzetler Türkiye'nin her yerinden bu rehberleri yapmaya devam edecek. Belki de bir sonraki şehrini gezdir rehberi sizin şehrinizde olur. Bakın Türkiye demiyorum sadece, şehir diyorum. Dünyanın her şehrine gelebilirim şu anda. Arjantin'e bile kalkıp gelirim, hiç problem değil. Siz sadece çağırın beni, ben söz veriyorum geleceğim. Nerede olursanız olun. Amerika'da da olsanız geleceğim. Ama şehrinizi siz gezdireceksiniz, hesabı ben ödeyeceğim. Anlaştık değil mi? Anlaştık, tamam. Anlaştık O zaman abi. önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 19'da yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok haklısınız. Hesabı söylemedik size. Biz yemeğe daldık bu arada. Bitirdik bu arada. Bir şey kalmadı. Ben adisyonu istedim. Adisyonumuz geldi. Ben şimdi size teker teker ne yediğimizi de anlatayım. Köfte porsiyon olarak geldi. 340 lira. Kuzu sırtı yani şurada yediğimiz et 792 lira. Bu bayağı büyük bir kuzu sırtı. Onu böyle parçalıyorlar. Kuzu küşleme yani buradaki kuyruk yağını sarılı olan 385 lira. Lokum porsiyonu geldi 660 lira. Pirzola 2 kalem geldi 341 lira. Tulum peynirli salatamız 2 kişilik 250 lira. 2 tane de suyumuz var. 20'şer liradan 40 lira. Toplamda 2808 lira. Yani bu kadar fazla et yiyip 2808 lira veriyor olmak beni mutlu etti açık konuşayım. Çünkü bu tarzda bir yemek yemeye kalktığın zaman bir steak restoranında İstanbul'da bunun 3 ya da 4 katını veriyorsun. Evet abi o kadar o fiyatlara gidiyor. Aynen öyle. Yani 2800 lira 2 kişi. Yani 2 kişi olduğu zaman kişi başı 1404 liraya bu yemeği yemiş oluyorsun. Burada ilave servis de yazılmıyor aynı zamanda. O da güzel bir şey. Yani birçok kişi eminim buna takılıyordur. Servis olan işletmelere gitmeyenler var biliyorum. Evet. Yani bayağı etrafımızda var. O yüzden güzel oldu. Fiyatı da söylediğimize göre biz bunu kenara bırakıyoruz, yemeye devam ediyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz.